her vakt tu dem weş gel ambazon gel şarma keyfu hal zahmetek şema etede çe es çiçin cüyeş doğum ken şema wişi eti hatun nahal hasebna senbna vengiyen ambazeniz veng rarayım ambazmon vengçin maybon veng az irşiyam vizirna şiya bilgisayar خوب برد bilgisayar mı sıfır ha neviye yani tesir yaman nevi kediyor ne kediyor yo problem için de yo ayarın herhalde problem belki be eşya bilgisayar civa ve ayarın tu için hoş virajı tabii ki ha kugret o sorun çi ama ve herhalde ce kablo mobile problem ez wala asıl zona ki şuma kom choice yerkense خير خو he benusen çi esnutchen veng marandiyen veng anlamanız için değerli arkadaşlar, izleyiciler, şu an benim sesim geliyor mu ekrana? Yani sesim net geliyor mu? Yoksa geçen haftaki gibi kesik mi ses geliyor? Nasıldır? Bana biriniz yazabilir misiniz ki kelimeyle, bir cümleyle? Ha bugün bir yere gitmiyoruz. Seçimi konuşacağız. Öyle davet ettiğim herhangi bir konuğum yok. Ama izleyiciler arasında konuk teklifi olursa alırım. Hatta öyle bir paylaşım yaptım. Dedim ki isterim ki Cumhur İttifakı'ndan, Millet İttifakı'ndan bir de Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan birileri gelsin. Karşıt görüşler olarak tartışalım. Bakalım Cumhur İttifakı 21 yılda yapamadığını bundan sonra seçilirse ne yapabilir, neyi vaat ediyor? Ben öyle gördüğüm kadarıyla pek bir şey vaat etmiyor. Yıktıkları depremde 10 ili yeniden ayağa kaldıracaklar. O nedir? Yani beton inşaatçı olacaklar yeni dönemde. Ama isterdim böyle Cumhur İttifakı'nda Millet İttifakı gelirse ne yapabilir falan. İnsanlar ne kadar hakim? Daha doğrusu benim derdim o. İnsanlar politik mi değil mi? Hani sırf böyle lider mi beğeniyoruz, seçiyoruz yoksa parti programları mı, vaatleri mi, verilen vaatler falan onlar yerine getiriyor mu, takip ediyor mu kimse? Böyle bir şey yani. Bir yoklama gibi bir şey tabii ki aynı zamanda. Yani o yüzden böyle özel bir bir iki katılımcı falan kimseye davet etmedim. Aleykümselam Abdullah Gürbüz. Derza ses geliyor mu ses? Sesim net geliyor mu? Bu geçen iki programda benim sesim kesik geliyordu. Konuklarım benim sual ettiğim soruları alamıyorlardı. Mikrofon değişik şeyleri kullandım. Yine de o üstesine gelemedim ama mazazaki var mı sayarzana yani bilgisayarı huber nüveşkanı ve nüveş niya doktor ve bilgisayar etmediği problem çenip ve belki internet kablo diyor problem est meğer elektrik çağır onu kablo ke raşt o semed merakına. Şimdi geçen iki programda sesim kesik gidiyordu. Sual ettim sorular konuklarıma olduğu gibi suallarım gitmiyordu. Bilgisayarı hastaneye götürdüm. Bilgisayar hastanesine. Dedi ki senin bilgisayar hasta değildir. Son derece böyle sağlam, iyi bir bilgisayarın var. Olsa dedi evdeki kablolarda bir sorun var. Bugün kabloları düzelttim falan. Ek şeyler şu bu. O sebeple herhalde ses kesik gelmiyor. Abdullah Çiçek, tıkıra mı? Abdullah Çiçek hoş gelmişsin. Abdullah Çiçek bak senin telefonun varsa bende ya da Messenger'den sana link atayım gel konuş işte ben hani çağrı yapmıştım. Demiştim Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda kimse programa karşıtlar medeni bir şekilde tartışabileceklerse gelsinler. Biliyorum sen bu üç
hiçbirisinden yer almıyorsun ama senin de bir partin var, siyasi görüşlerin var. Türkiye seçimle, Türkiye ile ilgili işte Zazaistan, Kürdistan, Türkiye, velhasır hepsinin alakalısın kendi çapında. İstersen Messenger'e böyle bir merhaba de, ben o merhabana karşılık link atarım. Sen gelebilirsen alayım seni bir. Evet, ses geliyor mu Abdullah Çiçek? Ağzına sağlık diyor. Çok güzel geliyor Abdullah Gürbüz Deza. Tamam, güzel. Mehmet Budan Camak. Deza tıkera mı? Von Wenkern diyen. Tamam. Hadi bakalım. Hadi seçim süreci gençler. Arkadaşlar. Ee, biraz seçim dönemlerinde bari biraz politik olun ya. Dünya siyasetle yönetiliyor. Biliyorsunuz. Politik kitleler doğru liderleri seçerler. Doğru programa sahip olan partilere üye olurlar. Partilerin sempatizanı olurlar. Politik olmayan kitleler duygusal olurlar. Onlar kişilere, şahıslara oy verirler. Lidere tapırlar. Dolayısıyla lidere tapmamak üzere bir çalışmanın içinde olmak lazım. Bilmiyorum anlatabildim mi? Lider değil, program, manifesto, uzun ve kısa vadeli programlar, projeler, vizyon, velhasıl. Yani bunlar önemli. Şimdi ama maalesef Orta Doğu genelinde öyle. Türkiye'de henüz Orta Doğu'da çıkmadı. Bir tarafı Asya, Orta Doğu, ondan sonra batısı Avrupa. Üç kıtanın bilmem en kritik yerindeyiz, en stratejik yerindeyiz. Ne Avrupalı olabiliyoruz, ne Doğuluyuz tam, ne Asyalıyız tam. Yani tam böyle ezogelin çorbası gibiyiz. Ezogelin çorbası da sürekli içilmez biliyorsun. Ben genelde içmiyorum ama bu geçen 1,5 aydır birkaç dişim vardı, çektim. O yüzden biraz çorbaları keşfettim yani. Çok fazla çorba falan içmem yani. O yüzden ezogelinde içmişim bilirim. Şimdi Türkiye siyaseti biraz ezogelin çorbası gibidir. Her zaman içilmez ama bizim insanlarımız her zaman çorba içiyor. Ezogelin çorbasını içiyor. Evet. Hadi. Ses geliyorsa siz o zaman buyurunuz gelin. Biz tartışalım. 2023 seçimlerine az kaldı. Biliyorsunuz dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki 10 Mart'ta seçim tarihine start vereceğiz yani açıklayacağız ve seçim 10 Mart'ta açıklanacaksa tarihi sanırım bir de Yüksek Seçim Kurulu bu tarihi kendisine göre bir tarih açıklaması lazım ya da onaylaması lazım. Resmi gazetede yayınladıktan sonra 5 gün içinde bağımsız adaylar da 100.000 oyla başvurur ve seçim tarihi eğer 14 Mayıs'sa 14 Mayıs'a da çok fazla bir zaman kalmadı. Dolayısıyla artık depremlerin tozu dumanı arasında seçim, mitingler, şu bu. Ama gönül ister ki bu seçimde en azından millet çok pankart, partiler çok pankarta para harcamasın. Bu deprem döneminde çok şarkılı, çok gürültülü bir seçim değil de yani medeni toplumlar gibi liderler gelsinler, televizyonlarda gazetecilerin sorularına cevap verseler, programlarını anlatsınlar. Halk da televizyonlarda milyonlarca insanı izlesin onlara, ona göre karar versin. Ama bizimkiler öyle yapmıyor. Çıkıyor mitinglerde birbirlerine saydırıyorlar. Bugün Devlet Bahçeli meclis kürsüsünde grup toplantısına Kürtlere saydığı gibi. Kürtlere sayıyor, hem arka ayak üzerinde durarak sayıyor, küfür ediyor aslında, hakaret ediyor. Sonra diyor ki Kürt kardeşlerim aramızda diyor şey
yapıyorlar kardeşlerim. Yani önce kardeşim dediğinin bütün sülalesine saydırıyor, diziyor. Sonra da diyor kardeşlerim. Nasıl oluyor da hangi yüzyılda yaşıyor? Bu Türkiye siyasileri sanırım 21. yüzyılda değil, halen 19. yüzyılda yaşıyorlar. Yani meclis kürsüsünde, grup toplantısında Kürtlere küfür ediyorsun, sonra Kürt kardeşim diyorsun. Ahmet diye bir yer yok, Ahmet Spor'da ne oluyor falan diyorsun, ondan sonra Kürt kardeşim diyorsun. Ya Rabbi yasta. Senin Kürt kardeşe sorunun yoksa niye Ahmet isminle sorunun oluyor? Ahmet, yani Ahmet'e Diyarbakır. İkisi de sonuçta kadim isimlerdir yani. Yeni isimler değil. Diyarbakır yeni isim değil ki. Diyarbakır. Kürtlerin çoğu da diyor Diyarbakır. Zazalar diyor ki Diyarbakır. Politik Kürtler kabul ettirdiler Ahmet. Yani şimdi sen bunu inkar ederek Kürt kardeşim diyerek kimi kandırıyorsun artık? Kandıramadın belli. Zaten uçağa binemiyorsun, otobüse binemiyorsun. Şimdi orada Bursa'da Ahmet Spor'a saldırmanın tek bir hedefi vardır. Milletçiler, biz halen partimiz var, bize oy verin. Bak işte bu Ahmet Spor nedir, Ahmet nedir diye bir şey yoktur. Bunlar bölücüdür. İşte beka sorunu falan deyip bu milliyetçiler yeniden sözüm ona kendi seçmenini konsolide ediyorlar. Seçim süreci diyoruz ya bundan diyoruz. Ya şimdi beni konuşturuyorlar. Beni çok konuşturuyorlar gerçekten. Aslında konuşmak da lazım. Ben bazen böyle konuşmayınca tıkanıyorum. Konuşmak lazım ama halk olarak konuşmak lazım. Yani kitleler politik olmadan doğru partileri seçemezler. Politik olmadan doğru lider seçemezler. Kitleler politik olmadan ülkenin sorunlarını fark edemezler. Kitleler politik olmadan, halk politik olmadan politikacıların oyunbazlığını, cambazlığını, ikiyüzlülüğünü anlayamazlar, anlam veremezler. Dolayısıyla hep böyle yanlış seçimler yapıyor o yüzden Orta Doğu halkları. İran'da öyle, Afganistan'da öyle, Pakistan'da öyle, Türkiye'de, Irak'ta öyle. Şimdi Avrupa'da ben de yaşadım. Almanya'da seçimleri de gördüm. İnsanlar miting yapıyor ama mitinge çok anlam vermiyor. Yani çok anlam yüklemiyorlar halklar. Daha çok televizyonda bir gazetecinin ya da iki gazetecinin önceden planladığı, hazırladığı bazı sorular o liderlere önceden fakslanıyor. Onlar o sorular üzerinde çalışıyorlar. Sonra programda canlı o sorular tekrar canlı soruluyor ve liderler o sorulara cevap veriyorlar. Halk da ona göre kararını veriyor. Bizimkiler hodri meydan gidiyorlar, halkı topluyorlar. Dünya kadar para bayraklara, parti bayraklarına, bilmem flamalarına, müziğe, şuna buna harcıyorlar. Kim daha çok birbirine küfür etti, kim daha çok fazla yalan söyledi, o alıyor götürüyor. O alıyor atını Üsküdar'ı geçiyor diyorlar ya, Üsküdar'ı geçen ondan sonra padişah oluyor. Ya Rabbi yastar. Arkadaşlar tabii ki çok gelişmeler var. Yani bazı arkadaşlar belki hani hep aynı arkadaşlar bizi takip ediyorlar diyebilirler. Ya bu Macit Ciran hep tekrar ediyor. Ya sorular varsa tekrar söyleriz. Ne yapalım? Şimdi yeni şeyler söylüyoruz. Yine de bu sefer sıkılanlar var. Yeni şeyler. Mesela benim beldemde birileri gitmiş bir ayet-i kerimeyi almış. Türkçe, Rusça, Almanca, İngilizce'ye çevirmiş mailini. Götürmüş caminin üstüne asmış. Allah Allah. Şimdi bizim köyde Zazaca dışında dil bilen yok. Türkçe öğrenmişler. Yaşlılarımız çat pat konuşuyorlar ya da işte yani biz Zaza ne kadar Türkçe, eski Zazalar ne kadar Türkçe konuşuyorsa öyle konuşuyor.
Yeni nesil düzgün Türkçe konuşuyor. Bu sefer kendi dillerini çatpat konuşmaya başlayan nesiller gelişti. Var artık. Şimdi Türkçe'ye anlam verdik. Altına bir de zaten ayetin kerimenin kendisi zaten Arapçadır. Türkçe yazsınlar. Sonra Zazaca yazsınlar. Hatta en yakın komşularımız Kürtler olduğu için Kürt de yazsınlar. Çünkü kız alıp veriyoruz. Halamiler var, gelen giden misafirler var camide. Bir de Kürtçe'de yazılsaydı güzel yani. Ama işte Rusça, İngilizce, Almanca, Allah Allah. Bizim Almancılarımız çok. Her evde birkaç tane Almancı var. Çok tatile gelmiyorlar okusunlar camide Almancayı. Birkaç tane gelinler var böyle. Onlar da camiye gitmiyor ki o ayet-i kerime Almancasını orada. Ya çok ilginç değil mi arkadaşlarım? Antalya'da 18-19 yıldır yaşıyorum. Ortalama 10-11 milyon turist geliyor bu şehre. Turizmin başkenti olan bu şehre havaalanından neredeyse Rusça, İngilizce, Almanca ayrıntılı e, hangi şil kim nereye gidiyor istikamet o bile neredeyse yazılmıyor. Ayet-i kerime zaten hiçbir havaalanın hiçbir yerinde yazmıyor. Ya da turizm bölgesinde hiçbir dükkan işleten yazmıyor öyle şeyleri. Asmıyor dükkanına. Ama Sarcan'da Yekköy, komşu köyümüz yarısı Kürt yarısı Zaza orada da asmışlar duydum. Şimdi bunlar yeni şeyler. Meral Akşener gitti geri geldi yeni şeyler. Kemal Kılıçdaroğlu resmen adaylığı ilan edildi yeni şeyler. Arkadaşım biz kendi gündemimizi konuşmuyorsak işte alın televizyonları ben biliyorum bizden iyi konuşan e, insanlar var. Zaten hepiniz de Türkçe biliyorsunuz. Oradan takip edin bakalım. Ondan sonra da deyin ki biz kimse niye bizi konuşmuyor? Biz bizi konuşmuyoruz ki birileri de bizi ciddiye alıp bizi konuşsun. Çok mu uzattım? Uzatıyorum. Evet. Şu arada Abdullah Gürbüz demiştim. Hoş gelmişsin tekrar. Abdullah Çiçek hoş gelmişsin tekrar. Mehmet Bula Camak hoş gelmişsin tekrar. Mücahit Ateş hoş gelmişsin tekrar dostum. Giancarlo Tıkırami hoş gelmişsin. Ali Güneş hoş gelmişsin. Zerveş Teza hoş gelmişsin. Sefara getirmişsin. Ali Haydar Çatakçı hoş gelmişsiniz hocam. Cumali Karaman şairlerimizden aydınımız hoş gelmişsiniz. Nevzat Kılıç hoş gelmişsin Deza. Yılmaz Aydın hoş gelmişsin Deza. Ömer Faruk Ersöz şairlerimizden hoş gelmişsin Deza. Sefalar getirmişsiniz. Bu ara da bilgisayarda program yapıyorum. Cepten de sizin şeylerinizi takip ediyorsunuz. Şeye gelmiyor bilgisayara. O yüzden kameraya bakmıyorum. Kim var kim yok onu takip etmek için kim ne yazmış diye. Ekranda hep böyle sağ tarafa bakıyorum. Beni yandan görüyorsunuz o sebeple. Ama e, programa katılmak isteyene link atabilirim. Linkle gelebilirseniz buyurunuz. Messenger'den bana merhaba deyin. Kimin telefonu varsa WhatsApp'tan merhaba diyebilir. Günceli konuşabiliriz. Baki Aydın da zaten tıkırame. Şantız ve şev Ömer Faruk Ersöz şair maverciye. Eyvallah eyvallah. Peki madem ki okuda şımarıyor kılam diyar mahi keser o niyem keser? Şey vardı geçen gün bir şey yüklemiştim buraya. Hangisiydi? Bakayım. Bu depremle ilgili diyor birkaç replik vardı da Olmadı mı bakayım bu kader, mudur? bulamadı mı kısmet, ha? Yapamadı mı nasip. Ne güzel dünya vallahi. Oh! Cenab-ı Hak alnımızda ne yazdıysa Cenab-ı Hak o alnınızın arkasına da bir tane beyin koymuş değil mi? Ha? Düşünün diye. Hocam, kullanamadık. Nasip olmadı beyin. Vallahi bana fenalık geliyor. Şimdi bu
replikte bu eleştiri tam derlerek kitabın ortadan geliyor mu gelmiyor mu? Bana söyleyin onu. Şimdi Cenab-ı Hak diyor bize bunu rava gördü. Mantığı, bir mantık var. Bu yönetenlerin mantığı. Aslında bu yönetenler çok iyi biliyor Cenab-ı Hak'tan gelmediğini. Ama böyle söylüyorlar. Çünkü dilleri böyle kadercilikle kendi hallerine razı şükür etmelerine, tefekkür etmelerine yönlendirme derler yaptıklarından dolayı kendileri karlı çıkıyorlar. Yani insanlar hani bu umduğuna değil de bulduğuna şükür ettiği zaman rahat yönetirsin. Şimdi bütün devletler öyle dikkat ederseniz Orta Doğu'da çok daha fazla böyledir. İran zaten İslam Cumhuriyeti'dir. Dini kullanarak yönetiyorlar. Ama toplum cahil kalıyor. Bilim, eğitimler var mutlaka ama yüzeysel. Türkiye keza öyle. Sözler laik devlettir. Ne laik olabiliyorlar ne dindar olabiliyorlar. Dincilik yapıyorlar. Dincilik. Yani dindar olmak ayrı, dincilik ayrı biliyorsunuz. O yüzden bu replik tekrar getireyim. Tam da depremle ilgili bilimsel bir eleştiri ama espri katarak fazla tepki çekmesinler diye. Sanatın gücü işte. Olmadı mı kader, bulamadı mı kısmet, yapamadı mı nasip. Ne güzel dünya vallahi. Oh! Cenab-ı Hak alnınızda ne yazdıysa o. Cenab-ı Hak o alnınızın arkasına da bir tane beyin koymuş değil mi? Düşünün diye. Hocam, kullanamadık. Nasip olmadı beyin. Vallahi bana fenalık geliyor. Şimdi sanatçı ne diyor? Cenab-ı Hak diyor o beyninizin arkasına bir de akıl koymuş değil mi diyor. Oradaki kadın hanımefendi diyor hocam diyor nasip olmadı kullanamadık. Yani çok ince esprili bir yanıt. Şimdi bir de bu hafta biliyorsunuz Ahmet Spor'a saldırılar oldu Bursa'da. Tekrar onu da getireyim. Şimdi arkadaşım bu kadar açık. Bir tarafta 1990'larda JITEM elemanlarının işte bölgemizde estirdikleri terör, milletin kafasını arkadan sıkmalar, bir sürü aydının faili meçhul durumu, bizzat imza atanların posterlerini stadyumlara gösterebiliyorlar ve belli ki bir el provokasyon yaratmak istedi Kürt-Türk düşmanlığı üzerinde. Bu da bugün Devlet Bahçeli grup toplantısında onu gündemine aldığına göre kendilerinin yaptığını yani siyasete anlayan herkes bilir ki üstlenmiş oluyor yani. Aslında Ahmet Spor'a saldırılar MHP'nin organize ettiğin itirafı. Çünkü diyor Ahmet diye bir yer yok, Ahmet Spor diye bir şey yok diyor. Ne Ahmet'i, şu bu falan. Bir sürü küfür ediyor Kürtlere. Ondan sonra da Kürt kardeşlerimiz diyor falan. Velhasıl ne diyeceğini bilmiyor insan bazen var ya. Fettah Yalçın Hoca tıkhera meddeza, Khozan o Erciyesi, Haydar Doğan tıkhera mi Haydar Doğan şair ma Erciyesi, şairi Erzurgan'ı Dersim'i. To ki bu azı link bişo birin mer kelamı vacı. Fettah Yalçın Hocam, şimdi biraz tabii ki
depremden dolayı çok fazla böyle hani şenlikli bir şeyler yapmıyoruz ama normal diziler, müzikler, televizyonlar her şey hayat devam ediyor. Normala döndü. İçinden geliyorsa telefonun var sende. Bir mesaj at sana link atarım gel bir şeyler belki söylersin. Bir şeyler söylerken de belki bir şarkı söylersin. Kapım açık sana Fettah Yalçın. Her arkadaşa açık. Kim istiyorsa. Haydar Doğan Hoca tekrar siz de öyle. Evet. Şimdi Cumhur İttifakı adayı bellidir. Sayın Cumhurbaşkanı, mevcut Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Şimdi Cumhur İttifakı taraftarları diyorlar ki işte bu Millet İttifakı'nın altılı masa yani 6 partiden oluşuyor anlamına söylüyorlar. Bunlar tekrar Türkiye'yi kazansalar Türkiye'yi koalisyonlar ülkesine götürecekler. Ama kendileri de AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi, Vatan Partisi yani Doğu Perinçek ve yine biliyorsunuz Hüdapar'la görüşmeler var. Onlar da 6-7 parti ama kendileri sanki koalisyon değillermiş gibi. Siyaset böyle bir şey. Mesela depremdir. Depremzedelerin çektiği krediler var. Biliyorsun krediler verilirken sigortalı verilir. Buraya çok iyi not alın bakın. Banka onu kredisini sigortalıyor. Niye sigortalıyor? Kredi çeken kişi ölümü durumunda sigorta o kredi banka ödesin diye. Sigorta şirketleri biliyorsun var. Şimdi ölen insanımız Allah rahmet etsin zaten otomatikman ölen kişinin kredisi bankalar tarafından siliniyor çünkü sigorta o krediyi ödemek zorunda. Ama Cumhur İttifakı temsilcileri Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem sürecinde dün Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamada depremde hayatını kaybedenlerin kredisinin affedildiğini, silindiğini söyledi. Ya işte böyle siyaset yapıyor. Ondan sonra muhalefet bir çıkıp da demiyor. Ya arkadaşım sen kimsenin borcunu silmedin ki. Zaten vatandaş kredi alırken kredisi sigortalanıyor. Öldüğü zaman zaten sigorta onun kredisini ödediği için bankalar zaten siliyor bunu. Diyen yok. Diyen yok sonra diyorlar biz niye seçilemiyoruz? Muhalefet yapan yok. Keza şimdi Zaza hareketi de siyaseten henüz güçlü değil. İstenen noktada olmadığı için diğer kesimler, siyasi hareketler, ittifak grupları ciddiye almıyor. Muhatap almadığı için de görünür değil siyaseten Zaza hareketi. En azından seçimde de görünür değildir. Şimdi muhalefet yaparsan güçlü olursun. Açık siyaset yaparsan karşı ve taraftarların seni duyar. Ama bir şey yapmazsan, bir şey açıklamazsan, sürekli konuşmazsan, sürekli yazmazsan, sürekli paylaşım yapmazsan, Türkiye'nin ekonomik, halkın yaşadığı ekonomik sorunlarına yaklaşımını belli etmezsen, bu yönlü çözümlerini yazılı açıklamazsan, taraftarların seni ne amaçladığını nereden bilsin? Ya da nasıl taraftar olursun ki? Kimsenin senden haberi olmaktan sonra. Şimdi sen mevcut sistemi kapsamlı, sert ve sert olduğu kadar da uzlaşıcı bir sertlikte eleştiri yapmazsan senin muhatabın oluşmaz ki. Yani velhasıl kelam yani bir sürü sorunlar var. O sorunlar devam ediyor ve maalesef
Bu nedenle Zazalar her üç ittifakın da oy potansiyeli olmuş. Partide var, kendine yok. Çünkü siyasi veri lideri yok. Bu da bir gerçek. Biz tabii ki seçim sürecinde boş durmadık. Epey çalışmalar oldu. Onlar yakın zamanda kamuoyuna açıklanır. Ama istediğimiz noktaya getirdik mi derseniz istenen gelmedi. Ama çok önemli çalışmalar oldu. Büyük bir heyecan, en azından Zaza aydınlar arasında büyük bir heyecan yaşandı. Bu geçen 35-40 gün içinde bir inisiyatif çalışması oldu. Çok yakında onun o çalışmaların neticesini kamuoyuna paylaşırız. Evet, şimdi bakalım size ne paylaşalım, ne var, ne yok. Şimdi deprem biliyorsunuz var. Halen enkaz altında ailesini arayanlar var. Halen kaldırılan enkazda ben çocuğumu kaybetmişim, babam kayıp, annem kayıp, komşum kayıp varsa diyen insanlar var. Büyük bir umutla en azından cenazelerini bulabilir miyiz? Bir mezar taşı olabilir mi diye. Allah kimsenin başına getirmesin gerçekten. Acı. Benzer bir olay Maraş'ta bütün aile fertlerini kaybeden bir kadın. Onu da enkazdan altında kurtardıktan sonra ambulansla İzmir'e getirilir. İzmir'de gözünü açıyor hastanede. İlk söylediği şey beni tekrar Maraş'a göndermeyin, aman Maraş'ta herkes öldü, kimse kalmadı. Ben oraya gitmek istemiyorum, beni oraya sakın kimse götürmesin. Serzenişi oluyor ve o hanede biliyorsunuz Zeynep Çetin Aş var. Kendisi ama bir Zaza tiyatrocusu. Hastanede de çalışıyor. O bunları duyuyor. Üzerinde söz yapıyor. Sevgi Yurtsever de bu söz ve bestesi Zeynep Çetinkaya ait olan şarkıyı söylüyor. Ben onu paylaşayım. Zazacadır ama çok güzel yorumlamış Sevgi Yurtsever. Mereş biyo tesrotem ya khatre to bu defnaninu kesim neme novelat khatre to bu defnaninu kesimnime novelat khatre to zefnaninu Dünya dünya haynana ye gıdarana ye zalmana
Kemere kemere serde limanına Hatri tu ezde binanino Kemere kemere serde limanına Hatri tu ezde binanino Zavzecima zavsemendi dakle pima bedomana mendi merdema pe sara merdi hatre tobu ezdefinanino merdema pe sara mendi hatre tobu ezdefinanino Adır verdac geranima esra mecaga ledama Teselyam kötana velatra hatreto ezreynanino Teselyam köytana velatra hadretu ezreynanino بله تسلیم کوتا نوولت را خاطر تو بو از راینا نینا İşte vatanı Maraş'ı ardlerz bimlerzak be yo cinek ben binara bon rejeş yera vatanı peynen on ben İzmir khasxonet vatanı khoraşi ya vatanı yina xwe ona çöy min men Pierre Mer min derena meberim Maraş Zeynep Çetin Kaya khasxonet yo keneka cineka zazaya şar varto çünkü iskena ene bermeş ena cinek ser ona yo beste nusina donas yursever wanana sev yursever wan goniye worship worship ambas koz bir program bir ma zazaki Nezmustan nevesar Kandeto ezbi yahar Muvatigane minat şarire bi yayar Muvatigane minat şarire bi yayar Şori şori zalime Keme perse halime Ez verda qedina ya be bakhte be amine Ez verda qedina ya be bakhte be amine
تو امرم قدینا و بنو که منا متوران پاوتت بیازه بینا متوران پاوتت بیازه بینا شوری شوری ظالمه قمم پرس عالمه از وردا قدینا یا به بخت به آمینه از وردا قدینا یا به بخت به آمینه شرنه آگیره canevine pa geyre Nuhaldı ezverdaya beremi ver bir geyre Nuhaldı ezverdaya beremi ver bir geyre Şori şori zalime Heme perse halime ezverda qadina ya be bakhte be amine ezverda qadina ya be bakhte be amine ezverda qadina ya be şöre ezverda qadina ya güzel etsi oğlu çıvışven na kelamız şireye Fadi Ergun Hoca nüşta Zariz veşi ve moya amirde saat veş bitiyor. Abdullah Çiçek Deza sen şey diyorsun programa katılmak istiyorum Deza tamam link atayım ama sen bana Messenger'de merhaba atman lazım. Telefonum bende yok sanırım. Yoksa ben WhatsApp'ına atardım. Bir bak eğer ki sen atmışsan söyle ki yaz bana. Biri bana mesaj mı atıyor? Bir bakayım hele kimdi? Niye? Ona da bakayım. Böyle ambazen از بون چیرا بازم میرد کم مساج شد او حتی او چه اشمار تیاترو شار چولیک بینگل یو رپورتاج از ایر نشر بکر ای سیر کر حتی از بون مساج کم واسه يعني خورا خباتك حتى كاش ما كاد وهم راضي بخباتك اورن دا دلالي و زافين سونوز مثلا في تياترو شهري بينغز زكي شناسنا و كاي شناسنا يعني انكرا بيزي مثلا چه خبات زكي بنا كاي زكي بنا سمد يو جامعه ملت شما دوام بك زاف بنا هو شما شهر بينغ تياترو سيركن سنين وش ماشن زاف وش ما زاف ممنون زاف قرماين زاف وش شما شهر بينغ تياترو çe nevazın Vallahi makayil daha zaf etkinlikiydi, daha geniş çaplıydı. Ma'ana vardı. Şuma şehir Bingöl Tiyatrosu seni bine. Ya vallahi pek keyif masiyerken yani maşma yapıyorsun zaf berguken oyunculuğa şuma hola ma er aval me alaz gravma mı viste ar mı hava viz biyor ve kurmuş mı hava biyor biraz azaki viz siyerek viz beserim خیرم من تعریف شما سر الله راضی الله خیر شما قبول بکیر شما زای مادر
Zaf ve şmazaf beğenke uyuşma gerçekten Türk hemen ne o hayciyer yeni zazaki mizon yeni diziyo çi uyanmış bana ilgi uyanmış bana o aşırı zaf değerli kabatışma alaşma razı mazaf teşekkür ederim ekmişime ma değerli benim Weşmaşın. Weşmaşın la. Tamam. Malum ki şma siyar bir yarışma istek. O maşmar arazi. Ma doğru o belki ha. Allah şmar arazi. Kemal şmaniye. Şehir Bingöl tiyatrosu şma serken senin weşmaşın. Zaf çelik zamema yok katkı. Çelik mar yok katkı ben zaf hol. Maşmar serken pek keyfeş ben. Allah şmar arazi davun bikerim. Abdullah Çiçek deza Messenger ez gira mehma mesaj tünidi mücebedi ama bilgisayar eza gira hatta uçak ezibon şamara çinin sovna çine şibekir hatta uçak servan ve çimemon ha semeyna şamazon çiğ ina bimlerzed hatta yo akademisyen mazazon Mehmet Dersim hoca ve erciyayı bin binadmen John Khuda yo kelam semedya nusiye honj kelam esmar biyar ser ekran hatta ezbon mesajı ambazon Kendi tiçina, onca tiçina. Kendi tiçina, onca tiçina. Tükeşiya neşiya, tichere vecina. Tükeşiya neşiya, dünya merciya. Heveçi her misero, ben o baro gira. Deste hofetelmene, zilato sera. Titedeniya dolu cerenura endit içine endit içine onca tiçine endit içine onca tiçine Tükeşiya neşiya vura vura nijiya Tükeşiya neşiya dünya metariya Sayke payizamo vergdarları şiya Ettome tavayin yemendo pironi vişiya Endet içine
Abdullah Çiçek bira ben kimseden şeyim yok, çekindiğim yok. Messenger'da sen mesajını bulamadım. Sen numaramı yaz. Kalem varsa yanında ben numaramı söyleyeyim yazabilirsin. Bana WhatsApp'tan merhaba de ki ben sana oraya link atayım. Bele. Ale Fatma Dalgıç tıkhera mea. Çimon sera mea. Abdullah Yıldız Hoca tıkhera me sarı çimon ser. Latif aşı çal tıkhera me deza. Cengiz Gevl tıkhera me. Şıma khera me. Ali Meymandar biraz şoyt tuzveş. Ali Meymandar biraz şıma kombuaz. Fatma Dalgıç. Latif biraz şıma kombuaz. Cengiz Gevl'e programa katılabilirsiniz. Numaramı yazmak isterseniz 0500 yurt dışındaysanız 0090 531 736 0118. Messenger bulamıyorum. Niye bulamıyorum bilmiyorum. Yani Abdullah Çiçek sen numaran bende olmadığı için benimki de sende olmadığı için herhalde sen şey yapman lazım. Messenger'a dedim merhaba et ben orada bulayım seni ama bulamıyorum. O sebepten cep telefonuyla mümkün olabilir. Tizvarte khair bi Fatma Dalgıç. Fatma Dalgıç izlediğiniz gibi Türkiye baş döndürücü gelişmeler var. Hepsinden daha fazla baş döndürücü zaten bir deprem oldu. 15 milyon insanın yaşadığı bir coğrafyayı, bir ülkeyi etkilemiş. Ama bunun yanında seçimler olsun olmasın siyaset de bu ülkede yapılıyor. Sonuçta hayat da devam ediyor. Düney'in milletinin adayı zaten bana göre çoktandır belliydi ama son günlerde biraz sanki İyi Parti açısından belli değilmiş gibi rol oynuyoruz. 5-6 ay rol yapıyorlardı. Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur yavaş alıştırmaya çalışıyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu kutluyorum. Biraz ısrarlıydı, kararlıydı. Amacına ulaştı. Hani ben hiçbir ittifaka oy vermem ama bir de Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçsin. Hem Alevi hem Zaza kimliğiyle de bilinir. Ama tabii ki CHP'nin genel başkanıdır. Yani sonuçta ne derler? Kemalist kurucu partinin de genel başkanıdır. Çok fazla bir şey beklemiyoruz ama ben bugün bir yorum yaptım bir yere. Aynı şeyi tekrarlayayım. İzmirli bir Kemalistle Dersimli bir Kemalist aynı olamaz. Birinin Dersim yanı var. Yani Dersim güzelliği var. Dersim'in mağduriyetleri vardır. Dolayısıyla Dersim tarihi vardır. O açıdan değerlendirdiğin zaman ne kadar Kemalist olsa bizim bölgenin insanıdır. Mutlaka istediğimiz gibi olmasa da bazı durumlara vakıf ve duyarlıdır. O açıdan ben yeni Cumhurbaşkanı kendisinin seçilmesinden yanayım. Ama ben Zazaları muhatap almayan hiçbir Zazaları direkt muhatap almayan hiçbir ittifaka oy vermeyeceğim. Önümüzdeki günlerde bakarsak işte geçmişte bize küfür edenler de dahil olsa yani MHP dahil olsa derse ki Zazalar müstakil bir millettir, müstakil bir dilleri var ki imkansız. Biz seçilirsek onların dillerine anayasal güvenceye hakkını tanırız falan deseler ona oy veririm yani. Bu kadar basit. Benim için yani önceliğim dilim, kültürüm ve kimliğimdir. Abdullah Çiçek'e ben gidiyorum. Sanırım sen bana Messenger'da şey yazmışsın. Ben cepte Messenger'e bakabilirim Deza. Sadece bilgisayardan giremedim. Telefonunu yazmışsın. Tamam. Ama bu telefon evet bu Almanya telefonudur. 0049'u unutmuşsun ama ben biliyorum onu. Bu arada sizi tutmayayım yine depremde yitirdiğimiz aydınımız Mehmet Dersim'in sesinden bir
parça gelsin. Ben Abdullah Çiçek'in telefonu kaydedene kadar. La 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 o zevem la o la 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 o sayirem la o قیدو ما سر مهوازه لم دسمنه ماو قیدو ما سر مهوازه سر دسمنه ماو وشیرا خو گورته آمون چه اسماو گورت کله و پانی ظالمنی ورداو ارم با حق بن گنا سر را بجیو یمن تو ده پشت سر را مریدیاو خور بیت و راره کومه دورا دورا انماو قدا سیر خو بیجرو میرد خصم کارو سخاش فاز زر و ساو و را و پرو پاو نی سایر مناتاو قیتو ونگ تونینو اکونا خبراتو گورتا اولوز خورمانا شیلجی سونه استمول اولوز قوپکانا تسرورا دومانا نکاکش استمول هو طواغن خود تکینا دانا دردو که زر دلاتو وینو ساروانو دوست جانو کانا ازو ترک تاشک ها درد روارد کنزوشونا مگولت کله و پانی مرزونا هر دانا وقت به سر و سنافت الینا دیار دور دلا خونینا خبراتو بوکه ازانی و سنا و امرنا ارم واسن جار لوکاتور سوندی بوری که خبرم نیوشی اتو رچینا بیلگ بوجی ده گوره تو هن تو مرا وشی ارزنا خوشی و یه سری و جیگر خو بوتنا یمنم بیا دست دلت ای جتار و قرسون یاره ورزنا Cey tu wertê vilambo welat ma de welatê Dêrsim de koy Dêrsim balişnayê to be erdê Dêrsim doşekê to be Mehmetê Dêrsimane erlersê de kerdivîn cecê wertê vilambo Mehmet baş handeza tixêra me Ahmet Yıldız tixêra me çimo sera me بله امبازن از که عبدالله چیچگر تلفن یه مرنوشت از طرفته جریول شوان مایبون اشکن لینک بیار لینکز این راحت نیا عبدالله چیچگ لینک این راحت نیا سیچ لینگون بیار او خود نیا یعنی ترا واجر از اتر شوانا İnşallah teşkim bir. Linkin rahat niye hatta gerek laskan koy kirbiyer. Abdullah te gerek lakaçon korun koy kir ha. لمني چطور از جا بیا وحیر درد
لا يحل يمانو بابا سبنو حضور بابا مرانيو سرزر مازندانو يحل يمانو بابا سبنو حضور بابا مرانيو سرزر مازندانو ارتواره و ساریه مگروت درد ساریه ارتواره و ساریه مگروت درد ساریه چطو به ما بیا شیا بیا به باشاری شیا بیا به باشاری بیا به باشاری بر تو به ما بیا شیا بیا به باشاری شیا بیا به باشاری بیا به باشاری لا يحل يمانو بابا سبنو حضور بابا مرانيو سردر مازندانو لا يحل بابا سبنو حضور بابا مرانيو Abdullah Çek. برادران متوری لینک شود واتساپ. لینک واتون آمد چی بکن؟ Tena dersin çumuri şahat avta ve sorira dina do tema çere dina tavta ve sorira tekişona aşme berbena tavta ve sorira tijar kenar hoş didim dana tavta ve sorira تو کیشون آشم بر بنا توته سوری هیرم تیجار کنار اشتیدم دانا توته سوری kurmanciye tori dendara tev tev esori heyra tokişona jene berbena tev tev esori heyra düşgün sonu ben o sırnino tev tev esori heyra tekişona jene berbena tavta ve suri heyran düzgün sonu sır ben onina tavta ve suri peki şuna jele berdena tavta ve suri düzgün sonu sır ben onina tavta ve suri تاو تاو استوری حیران تاو تاو استوری قربان tekişina asmi bermina. Ne güzel sözler değil mi?
Sen gidince diyor ay ağlar. Ne güzel değil mi? Tev tev estori kurban. Tev tev estori hayran. Abdullah Çiçek, Reza, sen ne yaptın? Seni bekliyorum. Hani link attım, en sonda onu başardık birlikte. Ama şimdi gelmen lazım. Link kolaydır aslında. Gönderdiğim linke parmak basıyorsun, açılıyor. Bir ördek resmini görüyorsun. Orada mavi bir çizgi var. Oraya basıyorsun. İsmini yaz diyor. İsim soy ismini yazıyorsun. Tekrar aşağı doğru bir mavi çizgi geliyor. Ona parmak basıyorsun. Go to studio diyor. Yani stüdyoya geç diyor. Ona da basıyorsun. Geliyorsun burada aşağı. Aşağıda ben seni yukarı kaldırıyorum. Deza. Sonra canlı yayına katılmış oluyorsun. Bu kadar zor olmaması gerekiyor. Zor değil yani. Bazı arkadaşlar direkt geliyor. Bazıları böyle uğraşıp gelemiyor. Evet. Şimdi madem ki katılımcı yok, ben tekrar etmeyeyim diye şey yaparım. Katılımcı gelene kadar size şiir okutayım. İsmail Bay Temur'dan bir şiir gelsin bakalım. زرقناي غيالون منولات تدا كن قل فيديو صوصن تراجرين زرجو غزال تدونهن ميرچكو بلبل سي شربت موليو حلاوي قاون زرقناي غيالون منولات سر یو گجولیک کرد بلا هر یو هیتیک نیا بواره قط جیهک سی قریه هم خیل ای کاشونا علاقایی من خیال ماینیم جد زرگونای خیالون منولات دیرشن خورا غیالون خود کچون شارید منن تاری و تنای خود جمد بستن بلحیف غریبی خود هشار بند طالع قرکی خود سه دست مگمی رشم گلول زرگونای غیالون منولات زرگونای غیالون منولات زرگونه خیالون منولات İsmail Bay Temur Se qirne ahm khayl ey kaşonda Ahmet Sonay şarkı paylaşım bir fon var ki de önemli arkadaşlar bir kendi şarkımız Ezbiyatı yerin ahmı Gülü nasi xud
çem fıradıt şibd cledet gerin axu gül ona sexud çem fıradıt şibd cledet gerin axu ezbiyatı gerin axu ezbiyatı gerin axu حتون مخدي اسكوتا اري اي وحدهن بي بسما جيري حتون مخدي اسكوتا اري اي وحدهن بي بسما جيري اي وحدهن بي بسما جيري ezbiyatı gerin axu ezbiyatı gerin axu ezbiyatı gerin axu ar dersimir kuçon sarconir kuyon çoligir gerin axu ezbiyatı gerin axu xwari tarixir qalay palidir gerin axu ezbiyatı çem feratet şip dicledir gerin axu ezbiyatı hato mxudi eskota eri ey vaxt dihin bey besana macire dihin bey besana macire ena kelam min nuştib müzik yez ait mino me Atilla Yusufoğlu yo hozan okurd eyva bidme ez buanır medace ezwen ona weşwenda goni weşim İsmail Apan hoca tıkhera mit çimon miser dezat trona cenasen çimon serame bere Abdullah Çiçek deza sebet name evet şimdi mesajları ekrana verebilme şansım var. Macir Ciran Bunzemiz. Evet. Fatma Dalgıç şu var be, tizu var be. Buraya bazen gelmiyor sistem. Buraya mesaj vermiyordu. Şimdi bugün demek ki biraz bilgisayarı götürdüm hastahaneye. Bilgisayar hastahanesine götürdüm. Bilgisayar yani dümdüzdür ama bazı ayarları belki gözden geçirdik. Biliyorum mesajlarınızı. Şimdi şu varım. Ahmet Yıldız muhtarında kavanet ve şu var Ahmet Yıldız bra. Abdullah Çiçek neredesin? Nerede kaldın? Niye gelemedin?
kaç programdır diyorsun Macit Ciran programa katılmak istiyorum. Tamam bak. Daha önce link falan diyordum. Daha önce konuklarım vardı. Konuk olunca yine de konuk alıyorum. Ama bugün konuksuz bir programa girdim. İsterim hepiniz gelesiniz. Hepiniz. Hepinizi özlüyorum. Fikirlerinizi seçimle ilgili, Zaza diliyle ilgili, kültürle ilgili, tarihle ilgili hepimizin fikirleri var. Gelin, fikirlerinizi açıklayın, birlikte konuşalım, dertleşelim. Bir elin nesi derler, iki elin sesi var. Mehmet Ali Çanal hocam, hoş gelmişsiniz. Şöyle toher bu, toher bame, selamet ame. شما کمک بوازه لینک شماره بروشه شما بیره پروگرام بله 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 شما بونر چه است و نشر بکری herhalde چی Yusuf Hoca markom şironen. Name şir nasen ama Yusuf Hoca. Yusuf. Ah nupelde. Tıkıyonu diyor böyle kasıpiya. Tıgılçe daronu diyor pelneviya. Tiyo milçik ya. Zere helin ne uçum bu kerde ba. Çünkü se şoğun siyat. Gıcık diyor kej. Sevil dara valerid. Tıbın şili vesarad pil bu kerda. Ah nupelda. Tıvılık edersin biya. Tı avki çimon munzur biya. Tı zıracı bir çemon biya. Qelb tu ser gul sur kirdena. Ah nupelda. Gwini tu dalpe rişi'ardır. Xeberi merk tura. Vori kuyon dersim halli. Velat ser tiş yabon. Azmin kevub tari. Çe munzur tudun berma. Xuda keron kaşonur. Dejhura xuda geliyon qaronur. Ah nupelda. Tutor viçviçe milçikona kekirdin. Ta oki inon serdinon şimitin. Tutor varon o pizbelikona kekirdin. Tivili vivika surbiya. Herci velatı pilhu kerdi ba. Ah nupelda. Tişiya perdeki tu beqıpat. Şokt rej tor çimon tuya şabon. Mevind vrari xu deston xu ak. Ve hevay kuyon serdin tu ber. Xoron supiyon ser. Kuyon berzon ser. Ah nupelda. Kıcvelat semet tuya bermin. Ey gül suruk tu kirdin gülon xuya. Ey gül hey bermin. Tünina vir beyiş nupelda. Vısne tu velat sermonuna. Qelb tu invaronu derzen. Leke engişti tuya kıcık. Velikon suron supiyon nefşinon serasen. Nupelda. روح ما بی تو بکسمند چم ما بی تو منحسرون ادمیند آخ نپلدا توشیا نامی تو کیون سرمند هنی دستیو کرون سرمند تیر ولات بنده تو دون گلچی دارون بنده تو دون نپلدا آخ نپلدا تشیا çimon madhon mend. Tişiya asri tüdün bermin. Tişiya vor ser gwen rişey. Tişiya kıcvelat tu ser vermey. Ah nupelda. Tıvıliki vesara.
تفوری درسما تآوکی چمان منظورا تپزبلکی دشتون و کیونا تو حسر چمان ولاتا تملچکا پلشکتیا بریندارا تیو ولی جنتا نپلدا جنتا نپلدا تیو ولی جنتا نپلدا. Yusuf Sarık Hoca şair ma Erciyeye hem mahlemu ve hem şiir Türkiye o zazaki nüsen kitabı zesti ve şuvarı saf veş yo şira ve şizwen Mehmet Ali Şenol Hocam şonetuz khair bud nazi khairat selam khairame selamet ilhami çarteki te khairame çmon serame bele kim ki İsterse Mehmet Ali Şenol Hocam bir ara telefonumuz vardı. Mesaj vermek isterseniz ben size telefonu olanlar şey yapabilirim. Ahmet Yıldız ne diyor? Macir ciron ez tıravona ki ez zaf deran Vatona. Ahmet Brat yani o penil form ne kerton braş vacer te klamon von deron von niyo te deron vatış rahasken ija tom form ne ker yani onu bir daha yazabilirsin. Evet şimdi başka var mı arkadaşlar? İstek var mı? Nasıl istiyor? Yine Zazaca şiir, şarkı falan biliyorsunuz her şarkı sorunu bizim başımıza artıyor. Arkadaşlarımızın gönderdiklerini kendimize ait olanları paylaşıyoruz. Bu da bir gerçek. Bu neydi bakalım bu ne? حس کرده شو یوجم حس کردش توی یوجم قیم یمجد حس کنی تم ترش و گزون قال کنی خود بخواه لونی اونجه و واتی خود تم جاوینی Hey. حس کردش توی یو جم یو رویج 24 ساعتا یو هفته خود رویجون رو یو یو اشما بزون و یو سرزی استا اشما حس کردش توی یوجم گردون شو و رج گرنا تبسنی کمی گتواجی چی کس او ای دسماجی اونا خو کردو وین زافرونا حس کردش توی یوجم ذره تو سی کراوشکا دیگر تو سی جگر آرویشو نون تو چاله اشارت پیشو اوری تو زافرونا و زافرونا رشیو
حس کردش توی یو جم ترنه که خورا قالکنه ساره خوی مارا چارنه و تم و تم گره شارکنه و چرایزی خورا نشارمنه حس کردش توی یو جم كوانو تي إنسان يو جمي تشي وات حسكيني سيني علي يو عمر حسبك سي ماجير جيران هي يو جم أشخا كيخو مكر ويران يو عمر حسبك سي ماجير جيران هي يو جم أشخا كيخو مكر ويران حس کردش و یو جم ona kadar حس کردش تو یو جم ise yani sevgin, aşkın bir öğün. Bir öğünse sonu da böyle olur. Başladığım şiirim ekrana getirdim. Ses geliyor muydu? Beğendiniz mi? Eksik olmayın. Şu başı var bir. بله. Nasıl? شما ممنونی ما سکر اون شیر دام نیو شما zaten چون نیه program valla gelmiyorsunuz madem ki yorum belirtebilirsiniz. Şiir mi paylaşayım? Telif hakkı olmayan şarkılar, şiirler mi paylaşayım? Ya da gündemle ilgili sorularınız var mı? Yani hangi konuda neler düşünüyorsanız kendiniz de yorum yapın. Seçim tarihi açıklayacağım diye açıklamasıyla tekrar resmiyet kazanacak. Dün Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklandı. Bu da doğru. Yine dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belli olduktan sonra Emek ve Özgürlük Cephesi ya da bloku HDP başı çektiği HDP Genel Başkanı Mithat Sancar dedi ki biz Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını hayırlı uğurlu olmasını dileriz ve kendisini en kısa zamanda HDP Genel Merkezi'ne davet ederiz. Davetimize iştirak edip gelirse desteğimizi konuşuruz. Hangi ilkeler çerçevesinde destek vereceğimizi konuşuruz. Görüyorsunuz herkes siyaset yapıyor. Ama bir tek biz ağlar siyasette geri kaldık. Yeni başladığımız için belki, yeni başlandığı için belli bir noktaya doğru henüz gelmedi olabilir. Evet, şimdi bana sorarsanız AKP son ekonomik krizle birlikte ve en son da deprem enkazı altında kalmıştır. Ama halen şansı olan bir, buna rağmen şansı olan bir iktidar bloku da var, ittifakı da var. Ama bana öyle geliyor bu defa Kemal Kılıçdaroğlu bu toplumun vicdanı da onu seçecektir. CHP'li olduğundan değil, aynı zamanda Dersimli ve Zaza olduğundan dolayı inadına insanlar sandığa gidip dedim ya benim için önemli olan Zaza dil ve kültür kimlik meselesi, kim buna nasıl yaklaşıyor ona göre ben yaklaşım belirlerim. Ama hani derler ya insanın gönlüne giden şeyi de söyleyeyim yani ezilince
bir çoğunlukla seçilmesine yanayım. Onu da belirteyim yani. Çünkü 21 yıldır mevcut hükümet zaten yönetiyor. Yapabildiğini yaptı. Bundan sonra seçilse de bir şey yapamazlar. En fazla inşaat yaparlar. Onlar da bir sonraki depremde yarısı yıkılır. Dolayısıyla tekrar aynı şeye, aynı yere vurmanın bir anlamı yok. Tekrar denenmiş, bundan duyacaklarını belli olan bir iktidarı yeniden başa getirmenin de bir manası yok. O sebepten dolayı ve Özgürlük bloku da Türkiye'nin mevcut durumu öyle bir bloku adayını Cumhurbaşkanı seçecek bir durumda değil. Psikolojik olarak da o durum Türkiye o aşamaya gelmemiştir. Kültürel olarak da o aşamaya gelmemiştir. Halen Bursa gibi yerlerde Ahmet ismi Ahmet'tir diye saldırı zihniyetin komşuluğunu yapıyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla bu her iki ittifakın birisinin Cumhurbaşkanı adayı seçileceği kesin. Bunun Kılıçdaroğlu olmasını dilerim. Başarılar dilerim o yüzden. Samimi olarak söyleyeyim bunu. Biz Zazalar da epey çalıştık. Çalışıyoruz. Çalıştılar. Dezapar da çalıştı. Belli bir noktaya kadar. Ama tabii ki benim tekrarlıyorum. Benim Dezapar'ın niye 42 ilde örgütlemediğini bana sorarsanız Dezapar bu işi açık siyasetini yapamadı. Başkalarının gündemine meşgul etti kendini. 2. Dezapar açık siyaset yapmadı. Açık açıklamalar genel başkan işte başkanlık kurulu danışmanlar grubu falan açık siyaset yapabilselerdi başkaları küçük gündemlerine zamanları harcamasalardı 41 ilde rahatlıkla örgütlenirlerdi. Çünkü Orta Doğu, Türkiye gibi coğrafyalarda halk henüz Avrupa'daki gibi programlara göre parti belirlemez. Programa oy vermez. Lidere oy veriyor. Çok konuşana, çok görünenlere, çok demeç verene, çok gezene, çok el sıkana, çok bunu onun çayını içene, sofrasına oturanlara oy verirler. Bunun yanında hitap gücü de düzgün olan da oy verirler. Yani lidere oy verirler kısacası. Dolayısıyla liderler görünecek. Bana göre Dezapar bu kurtardı. Ama Zaza hareketi büyüdü. Çünkü niye? Zalar kendi ana dilinde konuşmayı çok fazla artık bir gereksim olduğunu fark ettiler. Zazalar şunu fark ettiler. Kürt hareketi içinde kendi dilini rahatlıkla konuşamıyor. Bakınız bunu söylerken gerçekten Kürt hareketin yapıcı eleştiri olarak söylüyorum. Zazaların yoğun olduğu bazı derneklerde belki insanlar konuşur. Belki der ki ya biz sırf Zazaca da konuşuruz. Bu geçersizdir. Kürt insanı, Zaza insanı Kürt hareketi içindeyse rahat bir dergi çıkaramıyor. İllahim derginin arkasında kim var? Neden dergi? Başka bir şey çıkarılıyor. Neden şu bu falan diye böyle hep şüphe bakılır. Hep ellerinde gelirse Avrupa ortamlarda bir kaşık suda boğar aynı o tabir böyle yaklaşırlar. Bu konuda Kürt hareketinden 10 kat daha demokratiktir. Mesela Macir Ciran'ın Türkiye Kültür Bakanlığı onun şiir kitabını ona verir, basına da verilir, çıkar. Ama aynı Macir Ciran Kürt hareketi içinde Zazaca şiir kitabını yazarsa çıkması için çok ertelenir. Türlü bahanelerle ki ben bunu yaşadım. 92'de Sidim Hünerkom'da altyapısı verildi. Bir 3 ay cezaevine girdim, çıktım. Dediler bu sene artık çıkmadı. Bir daha da çıkmadı. Yine
ben yaşıyorum. Şu an mesela bizi izleyen eğer ki böyle değilse yazabilir, programa katılabilir. Tarih Lolo öncülüğünü yaptı. Bizim de o öncülük sırasında birlikte olduğumuz Mars East dergisini yıllardır büyük bir cefayla, büyük bir emekle, büyük zorluklarla çıkarıyor. Gerçekten büyük bir mücadele içinde olduğuna inanıyorum yani. Çünkü ben o süreçte varken Kürt hareketinin militan olarak kendini gösteren, en dürüst sempatizan olarak kendini gösteren, en geçmişten bu yana emeği olan kendini gösteren birçok tarafından ağır eleştirilere maruz kaldığını biliyoruz. Niye? Kürtçe bir dergi çıktığında hiç kimse, bu dediğim kişiler, bu çoğuları da zazadır ha. Hiçbiri bir eleştiri yapmaz kesinlikle. Yine açıkçası Kürt hareketinin etkisine olan insanlar, iyi niyetlimiz, bazı gruplar oluşturup bazı yayın evleri, Zazaca yayın evleri falan yıllardır emek verenler bile en iyi tanınmış yazarlar son zamanlarda düğün kartlarında, yine son zamanlarda imza günlerinde ya Türkçe ya Kürtçe yazmaya başladılar ki kendileri Zaza yazarlarıdır. Bunu söylüyoruz, bu gerçek. Bu şekilde ama Zaza hareketi çok çeşitlidir. Bazıları gerçekten öyle zannederler ki Kürt hareketi karşıtlığı üzerinde ancak var oluruz. Öyle olursak doğruyuz falan. Bunu reddediyoruz. Yanlış buluyoruz. Bazıları hatta bana göre trolldur. İsmi cismi belli değildir. Burada orada bazı isimler adı altında sayfalara girip her şeyin tek sorumlusu Kürt hareketi ya da Kürtler olduğunu, Zaza meselesiyle ilgili iddialarda bulunanlar var. Son derece ince, son derece yanlış, son derece ön yargılı, son derece düşmanca. Ben onu da reddediyorum. İşte benim bahsettiğim Dezapar çizgisi, o taraf benzeri hareketi bunlardan kesinlikle ayrıdır. Ben son bir yıldır Dezapar'la organik olmak halde çok iyi biliyorum. İdeolojik olarak orada bulunan bütün şahısları da kefilim. Dezapar bu ülkenin bir gerçeği olarak, Zaza gerçeği olarak bir siyasi harekettir. Kürt halkına muhalefet yapar. Bu siyasi çizgisi gereği normal. Eleştirisini yapıcı yapar. Kürt halkının hem dostu hem Kürt hareketinin de Kürt hareketinin arasındaki mesafeyi sadece tek bir noktadır. Bizi halk olarak, müstakil bir millet olarak, dilimizi müstakil olarak kabul edene kadar biz muhalefetimizi yaparız. Normaldir bu da. O noktadan ayrılıyor. Başka da dünya görüşü birçok yönüyle kader savunurlar. Mücadelesini savunurlar. Hak verirler. Kesinlikle ben böyle biliyorum ve öyledir de. Dezapar çizgisi, perspektifi Türkiye'de bütün halkların eşit anayasal güvencesini savunan bir parti. Umarım ve dilerim HDP gibi yasal partiler de, Kürt partileri de bunu gözden geçirir, o noktaya gelirler. Birlikte bu ülkede ötekiler olarak örgütlenip ancak demokratikleştirerek bazı haklarımıza kavuşabiliriz. Yani tabii ki kendi kaderini tayin etme hakkı vardır her milletin ama bir gerçek de vardır.
İran, Türkiye, hatta sıradan Suriye, yıkılmış Suriye, yıkılmış Irak gibiler bile ellerine gelse uluslararası onu alsalar mevcut Kürt yönetimlerini de 24 saatte yerle bir etmek isterler. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla bu gerçeklik varken oralar henüz bir güvence altında değilken böyle Türkiye gibi Kürtlerin nüfusunun neredeyse %70'ini yaşadığı burası ve bütün Türkiye şehirlerine dağılmış. Yani bugün İstanbul'da 3 milyon Kürdistanlı ve Zazaistanlı insan yaşıyor. Bunlar nereye götürecek? Antalya keza öyledir. Antalya ben ilk geldiğimde 620 bin yazıyor tabelasında. Şimdi 2 milyon yazıyor. Bu 2 milyonun önemli bir kısmı Zazadır, Kürttür. Yani nereye götüreceğim bunları? Yani her yerin kendine koşullarına göre, kendi objektif, subjektif durumuna göre çözümü vardır. Türkiye'nin mevcut durumda bana demokratik sorunudur. Demokratikleşme sorunudur. Zaza sorunu da öyle. Dil, kültür ve kimlik sorunudur. Türkiye kim ne demiş, kim önerdi diye değil, doğrusu da odur. 7 eyaletli bir ülkedir. Konfederal bir devlet olabilir. Bunu savunmak daha gerçekçi geliyor. Yani mevcut sınırlar içinde konfederal bir ülkeye, mesela Dezapar bu konfederal ülkeye konusunda biraz nettir. Dezapar örgütlenemedi ama yerelde kendini yöneten, böyle ikiden biri yok otonomdur, yok şudur budurdan ziyade konfederal bir ülke olabilir Türkiye. Ama bu bir süreç meselesi. Önce örgütleneceğiz. Önce halklar olarak mecliste gruplar kuracağız. Tek grubun baskı geldiği bir meclis değil. Bütün grupların eşit olmasa da söz sahibi olduğu bir meclis. Giderek bu ihtiyaçlarına göre yasal düzenlemeler. Bu bir süreç meselesi. Birçoğumuzu görmeyiz ama er geç Türkiye'nin geleceği nokta orası. Türkiye 20 yıl erteliyor, Kürt sorunu demokratik çözümünü erteliyor. Ekonomik krizlere giriyor bu sefer. Siyasi krizlere giriyor. İş yürümüyor. Dolayısıyla bu aklın yolu birdir. Bu yürümez. Bu tarafta Kürtler hiçbir örgütlüğü yok, bazı Kürt partilerin hiçbir örgütlü gücü yok. Yok ben bağımsızlık isterim. Bunu söyleyerek aslında Kürtler hiçbir şey istemediğini söylemeye çalışıyorum. Yani sen bütün sorunlarını şimdiden hiçbir şey yapmadan bütün sorunlarını bağımsızlık gelirse hal olur demenle bağımsızlık getiremezsin. Çünkü öyle bir gücün yok. Peki dernek yönetemeyen gruplar bağımsız ülke istiyor. Tamam tek insan da bağımsız ülke ister de istemek ayrı. Onu o isteği yerine getirmek ayrı bir şey. Bunu söyledikten sonra tabii ki az önce bir mesaj geldi. Bir bakayım izninizle. WhatsApp'a katılımcı olmak isteyen mi vardı acaba? Bir mesajlara bir bakayım. Evet. İlhami Çartekin sen mesaj atmışsın, silmişsin. Neydi ben anlayamadım ama yine Abdullah Çiçek Deza ben sana Messenger'den WhatsApp'tan mesaj attım sen dedin. Şimdi siyasetin bir de şu yanı var. Mesela diyelim ki Kürt hareketlerinde onlarca parti var. Ya hiç örgütlenemiyorlar. Halka inemiyorlar. Geçmişten ben çok iyi biliyorum.
işte HDP geleneğini kendine engel görüyorlardı. Kendilerine. Yurt dışında illegal diğer o anlayışın temsil kendilerine önlerine engel görüyorlardı. Bunların hiç yani örgütlenemiyorlar. Örgütlenemiyorlar. Sürekli de birlik üzerinde yoğunlaştıklarını iddia ederler. 5-6 parti bazen bir araya gelir. Her partinin aynı renklerde farklı flamaları var. Yan yana getirirler. Biz birlik mesajı verirler. Ama yine de birlik olamıyor. Çünkü güçleri yok. Ya Avrupa'dan ki fonlardan ya işte Avrupa'daki yurtseverlerin yardımıyla ayakta ya da güneyde Berzanilerin yardımlarıyla ayaktalar. Kürtlere de bağımsız ülke talep ediyorlar. Şimdi aynı çevre bir de şeydir, Türkiye'de seçimleri küçümser, parlamentoyu küçümser. Demiyorlar biz örgütlenemedik, seçime katılma yeterliğimiz yok. 41 ilde örgütlenemedik. Yani Türkiye'yi boş verin, Türkiye partisi değilsiniz, Kürdistan'ı partilersiniz de hadi Kürdistan'da 41 ilde örgütlenin de bakalım seçimlere nasıl katılırsınız? Yani diyeceğim o ki örgütlenemeyenler sürekli kendilerine bahane ararlar. Dezapar da yeni olmasına rağmen bu anlayışta biraz benden başka eleştiren de yok yani. Yapıcı eleştiren. Hakaret edenler var da yapıcı eleştiren yapıcı eleştiri yapıyoruz. Yapıcı eleştiri yapıyoruz. Sen nereden çıktın diye tepkiler alıyoruz. Ben ne bileyim yani. Her zaman konuştuğumda lehine konuştuğum zaman da uzun uzun konuştuğum zaman başkalarını eleştirdim ben nereden ben dokun görüyorum Ahmet Ünal'ın duygularını dile getiren bu yorumu ile size iyi akşamlar diliyorum. Ahmet kimde? Sayın Ahmet Ünal'ın duygularını dile getiren bu yorumu ile size iyi akşamlar diliyorum. Bir bakayım Emin Aslan Dezazi bunu ezeşkine boner Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de herkesin adayı olduğu belirtirken kayyumla görevde alınan 90 belediye başkanının dili ve eğitimi yasaklayan varlığı inkar eden Kürt'ün de adayıyım siyasi sebeple içeriye alınan milletvekillerin işkencede, zindanda ve sürgünde ya da yaşamak zorunda bırakan yüz binlerce Kürt ve Kürt aydınlarını yalnız bırakmayan Türkiye aydınlarının da adayıyım diyemedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşlık bağlı olan herkes Türktür tanımına değişmez madde olarak gören bir namzet benim olmaz. Namzet benim adayım olmaz. Benim adayım olmaz. Anladım. 100 yıldır inkar edilenlerin 100 yıllık katliamlarda evini, yurdu ve varlığını kaybedenlerin de adayıyım diyemedi. Bunları diyemeyenin biri benim ve Kürt halkın adayı olamaz. Bu sistemin temsilcileri benim adayım olmaz. 100 yıllık zulüm ile hesaplaşmayan biri adayım değildir.
Ben kendi adayımı Ahmet'te arar bulur, seçerim. AK Parti ile Kürtlere karşı birlikte hareket eden CHP'dir. Ne diyor? AK Parti ile Kürtlere karşı birlikte hareket eden CHP'dir. Bu açıdan mini farklar üzerinde durmuyoruz. Bu sömürgeci partiler resmi ideolojide birdirler. Rehberleri şart islahat planıdır. Hepsi aynı ailendendir. Kılıçdaroğlu Türk şüvendir. Kılıçdaroğlu laik değildir. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet adı altında Kemalist devlet diktatörlüğünün savunucusudur. Kılıçdaroğlu Kürt Ermeni Pantos'la soruna karşı sessiz kalarak demokrasi, adalet ve eşitlik savunacak durumda değildir. Kılıçdaroğlu 17.000 faili meçhul ortaya çıkarmaya yanaşmayacak kadar Meral Karamollaoğlu eski MHP Parti ile yol almaya devam edeceği için helalleşme söylemin samimi olmayacaktır. Kılıçdaroğlu hep sağ ve faşist siyaset ile çalışmak ile Ergenekon ekibine yakayı kaptırmıştır. Umut beklemiyorum. Bilkağıt sistem içinde idi. Ona hizmet edecektir. Erdoğan 2002'de yola çıkarken AB projesi ile ortaya çıkmıştı. Bu tutumu ile Kılıçdaroğlu'ndan daha vaatkar idi. Ama geldiği noktada tüm vaatlerinin tersini yapıyor. 12 Eylül Anayasası ile sınırlı kaldı. Uygulamada ondan beter icraatlar yaptı. Kılıçdaroğlu işin başında bile genel bir vaat vermiyor. Lokal mesajlar ile propaganda yapıyor. Değiştireceği bir vizyon sunmuyor. Ahmet Ünal. Peki Emin Aslan, yani şöyle söyleyeyim, bu genel Türkiye'de son 40-50 yıl okula gitmemiş olanın da yazabileceği, belki böyle düzgün yazmaz ama yazamazsa da düşünebileceği eleştirilerdir. Görebildiği eleştirilerdir. Hep böyle mi kalınacak? Bu yaklaşım da doğru mudur? Yani şimdi Erdoğan vaat ettiklerini hangisi, Kılıçdaroğlu vaat edemeyeceklerini yapamayacağının garantisi ne? Şimdi şöyle, tabii ki özet olarak yazının kendisi eleştirileri sonuna kadar bana göre de haklı. Ama bu bir yerde aslında sırf eleştiriyorum, sırf görüyorum, sırf böyledir diye kendini geri çekme olarak da değerlendiriyorum. Evet, Kılıçdaroğlu 90 belediye kayyum atadığında valiler tarafında, halkın seçtiği değil de valilerin yönettiği, kaymakamların yönettiği belediyelere halen istendiği gibi bir ses çıkaramadı. Hatta hemen hiç ses çıkaramadı. Bu kesin doğru. Bunların hepsi doğru. Bu eleştirilerin hepsi doğru. Bu eleştiriler yerinde eleştiriler, ama bu eleştiriler, yani şimdi mesela Türkiye'de bu eleştiriyi yapmak yerine alternatif öğretmek, alternatifini oluşturmak, örgütlemek gerekmiyor muydu yani? Bu eleştiriler o açıdan ben samimi bulmuyorum. Bu eleştiri sahiplerini, eleştirileri doğrudur ama yapanları samimi bulmuyorum.
Türkiye'de yaşıyorsan örgütleneceksin. Kemal Kılıçdaroğlu ile Recep Tayyip Erdoğan iki seçenek dışında seçenek sunamamışsa öz eleştirini vereceksin. Öz eleştirini vermiyorsan bu eleştirilerle sadece gününü kurtarırsın. Bu kimse ne iş yapıyor bilmiyorum. Ahmet Ünal beyefendi. O da bir gerçek. Eleştirileri yerinde ama bu eleştiri sahipleri artık eleştiri yapa yapa kabız olmuyorlar mı? Misal Emin Hasan desem, sen çok iyi biliyorsun. Özgürlük Yol'un liderlerinde Kemal Burkay hep barışçı, hep demokratik, hep demokrasi çizgisine ayrılmadı. O da eleştiriler yapar. Ama sonuç kimsenin haberi yok. Alternatifini oluşturamıyorsa eleştirisini de yaparsın ama bir gazeteci olarak, bir yurtsever olarak yaparsın. Ama bir yerlerde bir sandalye, bir kürsü işgal etmişsen onun gereklerini yerine getirmeden eleştiri yapmak çok da samimi görmüyorum ben yani. Ama benim için saatinde olsa uzun bir yazıydı okudum yani. Bazen okuyamıyor insan ama okudum. Evet. Peki var Abdullah Çiçek, sen yazmadın. Niye gelmedin kardeş? Sen niye gelemedin programa? Link de attım. Niye gelemedin? Burada mısın halen? Evet. Beli. Zaza YouTube'da sen Reis Cumhur Zaza vallahi kimsin biliyorum YouTube'a. Ki de Zaza aydınlarından biriysen biz geçen dönemde bir 40 gündür çalıştık. Bir inisiyatif geliştirdik. Yüzlerce aydınımızla görüştük. Büyük bir heyecan da vardı. Ama Zaza hareketi yenidir. Bir iki parçaya bölünmüş. Bazıları biraz mevcut sistemi mi savunuyor, Zazacalı mı savunuyor, kendileri de bilmiyorlar açıkçası. Çünkü ideolojik, politik yaklaşımları yok. Altyapıları yok. Mahallenin ağzıyla sırf ben işte şuyum demekle bir şey yaptıklarını zanneden bir kesim var. Diğer bir kesim var. Sadece sırf yazar, çizer, kültürel çalışmalarla meşgul. Bunlardan da bir kısım işte Zaza aydınların bir araya geldiği bir parti, siyasi parti var. O da işte diğer az önce eleştirisini yaptığım küçük Kürt grupları gibi örgütlenemedi yani seçime katılamadı. Tabii daha yenidir. Ekonomik bir sürü sorunlar var. Hani mesela sorarsan çoğular diyecek ekonomik nedenlerden dolayı örgütlenemiyoruz ama ben kendim bu yaşıma geldim. Biliyorum ki eskiden onların ekonomik sorunları çok fazlaydı. Aç kalıyorlardı, susuz kalıyorlardı. Yırtık elbiselerle halkın içine gidiyorlardı. Halkın sofrasına oturdu, kalktılar, mücadele ettiler. Ekonomik sıkıntılarını hallettiler yani. Dolayısıyla bence bir öncülük sorunu var. Yani öncünü oynarsa ekonomik sıkıntılarında milyonlarca Zaza'nın bir kısmını sırf örgütlerse bile o sorunları halledebilir. O gelenlerin arkasına sığınmak doğru değil. Ben yapıcı
yerinde eleştiri yapıyorum. Bunun içinde bazılarına ne diyorlar ona? Bazılarına göre iyi değilim ya. Ben kimseye yalakalık yapamam ya. Ben kimseye hak etmediği övgüyü saygı gösteririm. Başkansa başkan derim. Genel başkansa genel başkan derim. Büyüğümse büyüğüm derim. Aydınsa aydınım derim. Hocamsa hocam derim. Ama hep kendisine, yüzüne de ne olması gerekir eleştirilerimi de söylerim. Bunun mücadelesini veririm. Uzun uzun da veririm. Ama sonra bakarsam bir kulaktan girer, diğer kulaktan çıkıyorsa tavrımı böyle açık, kamuoyuna açık da belirlerim. Benim o yüzden hani bir söz var, Erdoğan söylüyor ama kim söylesin, doğruysa söylenir. Yani bizim hani diyor ya, bizim abdestimizde şüphemiz yok ki namazında şüphemiz olsun. Benim yaptıklarımda şüphem yok. Kim nasıl değerlendiriyorsa değerlendirsin. Ben açığım. Kim hangi iddialarda bulunursa bulunsun, birçok noktada benim zayıfımı göremez. O yüzden de birileri geçen gün işte ilkokul mezunu bile değildir diye yazı yazdı. Tamam da kardeşim, sormazlar mı adama ya ilkokul mezunu değildir ama sen 100 tane program denme işte, Aydın, gazete, siyasetçi, tarih, bu arkadaşın bin bir emekle çabaladığı, program yaptığı, tamam profesyonel olmasa da ama büyük bir emekle bir araya getirdiği programlarda insanlar kendi düşüncelerini ifade ediyorlar. Bu Albayal'ın söylediği gibi 3-4 diploma gezdirenler ne yapabildi? Ne yapabiliyor? Ne yaptılar? Şimdi arkadaşım biri çıkmış diyor ki Macir Ciran 7 sene medrese okumuştur. Medreseyi okul görmüyorlar bunlar. Mantığa bakar mısınız? Çünkü medrese, bizim okuduğumuz medrese sertifikası yoktu. Herhangi bir şeyhe, bir aşirete bağlı değildi. Normal köy ortamında, köy imkanlarıyla bir medreseydi yani. Öyle dinayet tarafında ya da milli eğitime bağlı bir medrese değildi. Birincisi bu. İkincisi 52 yaşındayım. En önemlisi, birincisi aslında ben zaten profilimde yazıyorum. Ne mezunu yazıyorum zaten. Sen bunu bildiğin halde bütün programlarıma katıldın, yazdıklarımı paylaşıyorsun, beğeniyorsun. Ne oldu da 2 tane yapıcı eleştiri yaptığımız zaman ilkokulu mezunu oluyoruz? Yani güler misin, ağlar mısın? Şimdi birini översen, yani övmedim ben kimseyi de, birine yani diyelim ki eleştirini açık yapmadığın zaman seni dost görüyor. Halbuki eksiğini söyleyen dostundur. Eleştirisini yapan dostundur. Yapmayan dostun değildir. Ama bizimkiler böyle değerlendirmiyor. Ne yapalım? Büyümüyorlar işte. Kendileri mühendis, düzenli okullarını okumuşlar, mühendis olmuşlar. Ne bileyim yani diplomaları var, üniversite okumuşlar. Ama Macir Ciran da devrimci ortamın onlarca akademik çalışmalar okullarından oldu. Aylarca eğitim görmüş. Ben bu ülkede, Türkiye'de yaşıyorum. 4 yıllık üniversiteyi bitiren, cebinde tapu gibi diploması olan, sırf benimle tek farkı diplomasıdır. Ve yazdığı yazıyı düzgün yazabilir. Çünkü onun eğitimini görmüştür. Onun dışında ne siyaseti biliyor, ne ideolojiyi biliyor, ne dinler tarihini biliyor.
Ne sınıflar tarihini biliyor, ne toplumlar tarihini biliyor, ne insanlık tarihini biliyor. Bildiği de 3-4 kelime yüzeysel. Bunlar okumuş işte. Bizde de öyle okumuşlar çok. Adam 2 tane keçi güdemiyor. 2 tane keçiyi birlikte dere tarafından karşı tarafa götüremiyor. Götürmeye çalışsa bile çayda her iki keçiyle birlikte çaya düşer, boğulur, gider. Macir Ciran eleştiri yaptığında başka eksiklerini bulamıyor. İşte okumamış olarak, cahil olarak gösteriyor. Cahiller, okumuş cahillere bak. Allah tura razı, zaza YouTube ravon Allah tura razı zafiyetiyen Allah tura razı. Emir Arslan ne yazmış? Macir Ciran Sayın Kemal Burka aktif siyaseti bırakalı yıllar oldu. Biliyorum Deza ama ömrü aktif siyasette geçti. Bırakmış olabilir. Niye bıraktığı da biraz sorgulanmalı. Ona bağlı olan geçmişini düzgün görenler. Biliyorsun siyaset öyle bir meslektir ki yaşlı oldum diye bıraktım diye bir kayda yok. En fazla yaşlılar sarılıyor siyasete. Saygı duyarım ama hakikaten saygı duyuyorum Kemal Burk'a. Örnek verdim yani. Ahmet Ünal da öyle yine diyor. Öyle benim kilo kadar da kitapları var. Ahmet Ünal'ın sizin kilonuz kadar kitap. Emin Bira, bu bilgiler için teşekkür ederim. Zaten yazıyı hepsini baştan sona kadar okudum. İnşallah ses geldi. Oraya bir not düşmedi. Uzun bir yazıydı. Yani böyle internette öyle bir yazıyı okumak kolay olmuyor. Uzun bir yazıydı. Okudum. Herhalde anlaşıldı falan. Güzel bir yazıydı. Ama ben diyorum ki yani yıllardır hep aynı noktadayız. Eleştiri, eleştiri, eleştiri. Eleştiriler tabii ki hep yapılır. Ama gereklerini yerine getirmiyorlar. Gereklerini yerine getirmek lazım. Sorun var. Murat Özçelik. Tıkhera medeza çimoser. Abdullah Çiçek. Tindin Hüseyin. Tıkhay name. Tıvalling bişo mişavu. Te virenci tineşki biriz. Ramazan Özdemir tıkhera me çimoser. Eğer şıma çiğkense az şımar şöyle klamon biyar mayu da hep klamon no şiir بگرجه وینر شمار نشر بکر نیوز بار بکر even انا چیا ایجا صوبنا چنه است شما کمپران نامه سفترا سیربک دیر ویش ما نشر کرد aslında neyse bu programa bir depremle ilgili bir sanatsal eleştiri yine getireyim. Program başına getirdim ama yine getireyim. Tam yerinde sanatsal bir espriyle yapılan bana göre bilimsel bir eleştiridir, Türkçedir. Olmadı mı kader, bulamadı mı kısmet, yapamadı mı nasip. Ne güzel dünya vallahi. Oh! Cenab-ı Hak alnınızda ne yazdıysa o. Cenab-ı Hak o alnınızın arkasına da bir tane beyin koymuş değil mi? Düşünün diye.
Hocam kullanamadık. Nasip olmadı beyin. Vallahi bana fenalık geliyor. Bu depremle ilgili biliyorsunuz deprem, Türkiye bir deprem ülkesidir. Milyonlarca yıl bu coğrafyada deprem var ve daha milyarlarca yıl da olacak. Çünkü yer altında fay hatları var. Yani öyle bazı idealistlerin iddia ettiği gibi Allah Teala ile bir alakası olan bir iş değil bunlar. Allah Teala durup dururken Müslüman coğrafyasında depremler yapmaz. Müslümanların sumahaşa düşmanı yapıyorlar. Yine illa her şeyin doğrusunu biz söyleyeceğiz ama olsun, cezamız neyse kesin razıyız. Yani bilim gelişmiş, bilimin yolu var. Dünya bundan diyor. İnsanların diyor ki falan tarihlerden bu yana falan yerde deprem olmamış. Bilimsel olarak 300 yılda bir tekrar, 10 yılda bir tekrarlanan tam kırılmamış fay hatları var. 3-4 yılda tekrarlanan var. Çünkü deprem olmuş ama hattı kırılmamış. Zazaca hezaz diyoruz ya, o sürekli kendi içinde hezazdır. O da yaşanacak deniliyor. Sen buna önlem almıyorsun. 10 yıl oluyor. Diyorsun ki Allah'ın takdiri. İşin içinde çıkıp gidiyorsun. Dolayısıyla ona yapılan bir sanatsal eleştiridir. Ben bu eleştiri çok yerine buluyorum. Ne diyor? Bak bir daha getireyim. Olmadı mı kader, bulamadı mı kısmet, yapamadı mı nasip. Ne güzel dünya vallahi. Oh! Cenab-ı Hak alnınızda ne yazdıysa o. Cenab-ı Hak o alnınızın arkasına da bir tane beyin koymuş değil mi? Düşünün diye. Hocam kullanamadık. Nasip olmadı beyin. Vallahi bana fenalık geliyor. Hocam kullanamadık, nasip olmadı. Yani beynimizi kullanamadık, nasip olmadığı için kullanamadık demek istiyor. Diyor ya, ne güzel eleştiri. Şimdi bunlara önlemini almıyorsun. Yer etütleri yapıp da nerede binalar yapılabilir, nerede yapılmaz, deprem bölgelerinde depreme uygun yönetmenlik var. Onun gereklerini yerine getirilmiyor, denetim yok. Adam denetim yapmaya gidiyor. İşi alan İnşaatçı diyor ki abi bir çay mı içmeye gel, her şey dört gidip denetleyeceğine hiçbir şeye bakmadan çayını içip gidiyor, zıkkımlıyor gidiyor. Bir de maaş alıyorlar bunlar. Bir de yani Avrupa'nın geneli 25.000 ne diyoruz ona? Mühendis var, inşaat mühendisleri var. Ama Türkiye'de bunun 440.000'dir sayısı. Şimdi her önüne gelen de inşaat yapıyor. Mesela ben Antalya'dayım. Biliyorum ki birçok insan çevremde Antalya'da para kazananlar daha sonra kazandığı, turizmde kazandığı parayı gidip inşaatçı oluyor bunlar. Kazananlar daha sonra Karakuçan'da inşaatçı olmaya başladılar. Yaptıkları daireleri de önce Sarıcanlara, sonra diğer çevre köylerine satıyorlar. Şimdi böyle doğru dürüst bir denetim olmayınca ne oluyor? Bu kadar yıkım oluyor. Zaza kardeş, sen hoş geldin. Zaza kardeş, ben gündüz bir paylaşım yaptım. Ya dedim ki bir program yaparım. Akşam canlı yayın açarım dedim. İsterim ki Cumhur İttifakı'ndan birisi, Millet İttifakı'ndan birisi, bir de Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan birisi gelsin, benimle birlikte tartışalım. Tabii ki birilerdeyken ben bunu Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'na, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın temsilcilerini kastetmedim. Ben onlara program yapmak istesem ararım, davet ederim, gelirler gelmezler, onların bileceği iş. Onu yol yöntemini bilirim. Benim kastım böyle zaza olup da
bu ittifaklara çalışan ya da sempati duyan, bu ittifakların liderlerini kendine rol model, gelecek olarak gören kesimleri gelip de burada medeni bir şekilde kendilerin oy vereceği ittifakının Türkiye için ne vaat ettiğini anlatsınlar. Ben de biraz onları soru suala tabi tutayım. Ama kimse cesaret edip gelmiyor. Yani cesaret edip gidip oy veriyorlar. 20 yıldır, 21 yıldır oy veriyorlar desa. 21 yılın sonunda 11 ilimiz yerle bir oluyor depremlerle. Şimdi mesela Kemal'i büyük ihtimalle seçerler. Bence de seçsinler. Bir şey demiyorum. Çünkü bir değişime de ihtiyaç var. Kemal ne yapabileceğini de pek de bilmiyorlar. Sırf işte diyelim ki mevcut sistem değil de mevcut iktidar değişsin diye Kemal'i seçecekler. Çok önemli bir kesim böyle. Bunu bildiğim için dedim ki işte Millet İttifakı'nda Emek ve Özgürlük İttifakı, Emek ve Özgürlük İttifakı da kendi ilkelerle çelişiyor. Onlar da Kürt dil ve tarihini anayasal güvenceye kavuşturma iddiasıyla yola çıktılar. Aslında ondan daha ziyade Kürt dili, kültürü ve coğrafyasını bağımsızlığı için hatta diyelim öyle yola çıktılar. Geldiler ortak vatana Demokratik Cumhuriyet'e kadar geldiler. Son yıllarda da kendilerini CHP'ye mahkum bırakıyorlar. CHP'ye çalışıyorlar. Erdoğan karşıtlığı CHP'ye çalışıyorlar. Şimdi bu ittifakın da istedim bir taraftarı gelse, bu üç ittifakın taraftarlarıyla program yapayım. Üçünü de sorgularım. İnanın ki. Çünkü ilkelerine bana göre vazgeçti. Şu an bırakın işte bağımsız ülke şu kadar yazar, çizer, hepsinin fotoğraflarını kendi kurum kuruluşlarına kaldırdılar. Basın yayınlarında yer vermiyorlar. Kürtçe diye bir dil konuşmuyorlar kendi aralarında. Kürtçe diye bir dilde yazıp çizmiyorlar ama Kürtçülük yapıyorlar. Bu işin bir tarafı. Diğer tarafı İslamiyet'i kullanıp 21 yıldır İslam dinini suistimal ederek ülkeyi yönetenler ilk başta Kürt ve Zaza halkının İslamiyet'in çerçevesinde hak ve hukukunu yerine getirmediler, tanımladılar. Öbür tarafta Kemalist CHP tek ulus, tek millet, tek bayrak, tek diye bugün Erdoğan da defalarca tekrarladığı o 4 tane tekin ilk temsilcileri CHP, ülkenin kurucusu olan CHP'nin bir taraftarı gelse de, bu Millet İttifakı'nın taraftarı gelse de onu da sorgulardım. Siz bu ülkede ne dinarlığı Allah Çiçek geldi. Abdullah Çiçek. Maşallah bizim. Merhaba. Dezat khayr abi. Ya خير ميادي بو تحسكني كيف حالك كويشف سلامتك خير بهولب نزهولة تسيني سلامين
ولا شكر هول ما هول ما يونا بيالي اللي كتاز اريا Teşekkür والله Hey yedirayın, hey çarayın. يا ولاي اللي كتامز بايا حاليا النبي ودمرة مز بايا هنا حاليا بيا ما كوتري Koteri tıkır amide mi bat hey yedirayın, hey çarayın, tıkan koteri. يا ولاي هذا هامبورغ راينا هذا هامبورغ راينا Hamburg dur eğer koteri. راشتو هامبورغ تورو كيف تهول تسلامت inşallah dezem. ولا هول الشكر ومرة تسلامت وش الله. كيف شما انا ملات من يطلق عننا سانكي هم itiraz razı. Keyf maz saat maz hol maz Türkiye yani Türkiye keyf sinise maz okedi. Komok riyer xo gurat bar xo kerdi hak be xo kerper eş mel keyf yu hol komok sema mesleği milleta mesleği şara keyf eis göre ideoloji eğer ideolojiyi xabati hola sebne hol eğer hol niyes kwen xo ver okedim. قرا قيدات شي عماد خان انا يوم اسرائيل خدي وانو پرن نکوت ما دست وانو دین زیشه و وانو ما آخر خو آکر آخر خو صفر سر دعا کرد دعای ما قبول بی انا زواري سخنتي واني ماركوت يعني ما ساكن او وانو جافاز ما قبول کرد ما يعني Eşken telefonu uygulama tam ekran dedi. O döndürme sahnesi yok mu? Döndürme, ekran döndürme şeyi. Ben ekranda benim gibi tam ekran mı oluyor? Şimdi sen tam ekrandır. Siyahtır söylüyor. Döndürmeyi kapatar mı yoksa böyle şey yapayım? Telefonumu böyle yan indireyim. Ha böyle oldu işte. Bak ne güzel. Tamam. Böyle oldu. Tamam da ben iyi. Ha böyle Ahmet Beren neyse ben çok konuştum. 2 saattir konuşuyorum. Sen ne yaptın? Şimdi sen kendini az önceki gibi yap. Az önceki. Ters çevirdim kendimi. Yok az önce sen tam ekran yaptın ya öyle yapsana. Ya bir bilsen bunun nasıl olacağını bu teknik. Abdullah dostum az önce sen tam ekran yaptın dedim tamamdır. Sen niye çevirdin ki? Abdullah sesimi alıyor musun Dezan? Ya sesini alıyor. Abdullah sen şimdi de şeyi kapattın Dezan. Abdullah sen çifte geldin maşallah. Vallahi bilmiyorum. Tekrar o linke girdim ha. O düzenledi o görüntü. Zaza diyor ki Macit İran çalışmayı ne zaman sen o ilk geldiğin kapalı olanı kapat, yankı yapıyor dese onu kapat.
Zaza diyor ki Zaza diyor ki Macir Ciron çalışmayı ne zaman açıklayacaksınız? Yarın öbür gün açıklarız hocam. Yarın öbür gün açıklarız. Bir terslik olmaz. Son şeyinde yarın öbür gün açıklarız. Abdullah. Ya Deza bunu bir düzelt. Sen niye iki kere geldin ki? Sen nereden geldin iki kere? Ya bana attığın linkten geldim ha. Niye bu böyle niye şey oldu, bozuldu ki? Çevir. Bir çevir. Abdullah telefonu sesim gelirse telefonu değiştir desem. Millet gitti bak şimdi kimse kalmadı ha. Abdullah Çiçek. Deza sen sesimi alıyorsan bu telefonu değiştir, ekranı görmüyor musun Deza? Neyse ben seni göndereyim, bir daha gelirsen düz gel. Abdullah yapacak bir şey yok. Sen iki kişi geldin. Konuşunca iki kişi birden sen konuşuyorsun. Ondan sonra yankı yapıyor. Bu birincisi. İkincisi ben tam ekran yap dedim. Sen tam ekran yaptın. Ne güzel devam ediyorduk. Sen telefonunu çevirdin. Tersten ekrana geldin. Bir de sesleniyorum düzelt diyorum falan. Cevap vermiyorsun Deza. Buradaysan yeniden gel düz gel. Gelemiyorsan bana yorumda at. Programı kapatalım yavaş yavaş. Bir bakalım ne paylaşabiliriz. Dur ben size şey getireyim. Yeni bir video getireyim. Önce bir yüklemem lazım. Getirmem lazım bulursam. Abdullah biraz bekle canım. Sen geldin. İnşallah bu sefer düz geldin. Az bir şey sesim gelirse sana az bir şey bekle beni. Neyse bulamadım. Heh Abdullah böyle iyidir. Deza sana bir şey söyleyeyim. Deza weg mi jente Abdullah? Ben gel weg. Alo. Ya Deza yarım saattir seninle bir türlü programa giremiyoruz. Ben gel weg. Abdullah Çiçek, ben yeno. Sesin geliyor ama çok az geliyor. Tamam o kulaklığı kullanma canım. Yetlidir ses. Kulaklık boş iştir. Sesim geliyor mu sana? Biraz önce sesin iyi geliyordu ama senin sesi az geliyor bana. Yok sesi net geliyor. Şimdi iyi mi? İyidir iyi. Tamam Deza sen şimdi çok geç geldiğin için 2,5
saat oldu program. Sen hazırlık yap, artık bendedir. Sen neyi öneriyorsan onun üzerine seninle bir program yapalım. Biz bir program yapalım. Aslında senin geçen gün yapmış olduğun program zannedersem tam bana göreydi. Hani o rol model, işte Zazaların kültür, edebiyat o konusunda konuşuyordunuz arkadaşlarla. Aslında orada katılmak istedim. Bir şeyler söylemek istedim. Çünkü o söylenen, anlatılan hiçbir şeyin böyle tamam yerli yerinde anlatılmadığı için bayağı mesela birçok geçmiş tarihte anlattığın insanlar vardı o konuda. Diyelim geçmişte işte bizim halkın, Kürt halkın, Zaza halkının önderleri falan bu Kürt davası uğruna vermiş oldukları mücadele ile ilgili konuşmak isterdim bazı şeyleri. Çünkü orada yorumlarda da görüyordum. Bayağı bilgi kirliliğini gördüm ben şahsen. Keşke sen daha önce mesela böyle biz seninle Facebook'ta arkadaşız. Önceden Messenger'den yazsaydın. Çünkü sen biliyorsun ben bu programı WhatsApp üzerine yapıyorum. Yani WhatsApp üzerine yapmıyorum. YouTube üzerine yapıyorum da WhatsApp linkle geliyor insanlar. Ya da Messenger'le geliyor. Messenger zordur. WhatsApp. Şimdi bilgi kirliliği değil. Mesela insanlar bir konuda bilgi sahibi olduğunu zanneder, bir konuda da hiç bilgi sahibi değil zanneder. Bildikleri tek doğrudur, diğerleri bilgi kirlidir. Yani o ya elbette değil. Mesela mesela örnek vereyim Abdullah. Mesela şimdi ben kendim üzerinde bildiğim için söylüyorum. Biz mesela hani yaparken Şeyh Said Sedraza'yı Kürt hareketi olarak bildirdik. Misal yani. Mesela ikisi de Kürt hareketi dini bir harekettir. Diğeri kendi aşiretini Dersim'de biraz söz hakkını kaybettiğini, azaldığını fark etti ve aşiretini elde tutmak için Ruslarla da savaştı, devletin yanında yer aldı. Hatta Mustafa Kemal tarafından Elazığ tren garında sorgulandığında diyor ki biz Ruslara karşı verdiğimiz mücadele Erzurum'da betten madde almışız. Bizim şimdiye kadar devletimizin yanında olmuşuz. Bir isyanımız olmamış. Bu neyin nesidir? Ben sizin diyor hani yalanlarınızdan baş edemedim. Şimdi aslında bakıyorsun ki bir Kürt hareketi falan orada da yok. Sadece deşmek istiyor. Bir çoban lazım. Onu da Sedraza'ya kurban ediyorlar. Halk onu seviyor. Belki isyana kalkar. Girer hakimiyet için. Bir oyundur yani. Şimdi bunu Kürt hareketi kampanya olan insanlar tarafında böyle değil, diğer türlü olarak bilinir. Şimdi hangisi bilgi kirliliği olur? Evet. Mesela Şeyh Said'in çıktı, ifadeleri çıktı. Yani arşivde ifadeleri çıktı. İfade verirken diyor benim torunlarım, Kürt torunları bunun şeyini alırlar. Öyle bir şey yok. Dini bir kalkışmadır. Bu kalkışmayı Türk diyor. Ve en çok da ne Şeyh Said ne Sedraza'yı Kürtler desteklemiyor mesela. Bak Cibran aşiretinin içinde çıkan Cibran aşireti Said'in kayınlarıdır. O yüzden bir şekilde Şeyh Said'le ilişkileri var. Muş tarafından Bingöl tarafına geliyorlar, isyana katılıyorlar ama onun dışında iki kere hareketi asasında Kürtler püskürtüyor. Devlet değil. Devlet yok ki orada. Yani hiçbir yerde Kürt katılmamış Kürt hareketi olsun. Yani bu isyanlar 29 isyanın birçoğu
Mesela sadece aşiretlerin isyanı. Aşiretlerin kendi çıkarların doğrultusunda o bölgede aşiret isyanlarıdır. Şey değil yani, Kürtlükle alakası yok. Kürt isyanı şeydir, Ağrı isyanıdır. Küçüktür. Ondan sonra Kadisa Bezani'dir. Başka bir isyan yok. Diğerleri hepsi böyle tırmadır. Hangisi bunlar eksik bilgilerdir. Aslında gerçekten yani yazılı kaynaklara baktığımız zaman o Şeyh Said Efendi'nin kayınbiraderi Halit Cibran, onun konumu ve İstanbul'da Miralay konumunda olan Osmanlı Devleti Harbiye Okulu'nda okuyup o yetkiye ulaşmış olması ve Hamide alaylarının kurulması ve onun içinde general olarak görev alması, o zaman Osmanlı Devleti'nin çöküşe geçme dönemindeki İttihat ve Terakki'nin hareketi ve Halit Cibran'ın orada hazırlanması, yani devleti Osmaniye dağılıyor diye biz kendi halkımız olarak nasıl bir tertip alıp örgütleniriz diye bir azadi hareketi kuruluyor orada. Şimdi mesela bir arkadaş da, yani yine o da Facebook'ta arkadaşım, anlatıyor, diyor azadi hareketi diye bir şey yok. Vardır, biz bunu nasıl yok? Onun başka gün konuşalım mı? Nasıl? Desem, biz bunu başka gün konuşalım mı? Biz bu program başka gün yapalım. 3 saat program, şimdi ne izleyici var, tamam. Başka bir şey. Problem değil, biz bir gün konuşabiliriz. Fakat bunlar öyle konulardır ki yani hepsini birden anlatmak şey değil. Yani mesela dini anlamda bizim alimler, yani bizim Zaza dilimizi ilk kaleme geçiren, yani yazılıya döken, ben en yakın gördüğüm mesela yine Ahmed-i Hasi'dir. Ahmed-i Hasi kimdir? Hangi ekola bağlı? Yani bu fikriyatını nereden öğrenmiş? Yani bu Zazaca dilini kendine dert edinmiş bir adam, böyle bir halkın, bir kitlenin, bir halkın Zaza olması ve bu dilinin gün be gün yani bir kuruyan bir ağaç gibi gidip yok olmasına tahammül etmemiştir. Yani burada kendini sorumlu görmüş. Neden Kürt dilinin, yani Kurmancı dili bu kadar ilerlemiş, neden Zazaca dili geri kalmış? Yani bunu konuşmak lazım. Abdullah. Deza, şimdi ben diyorum ki bunu başka gün yapalım. Biz başka gün yapalım, erken başlayıp ve geniş konuşalım bu konularda. Yani bu Kürtçe dilinin neden bu kadar erken ilerlenmiş ve Zazaca dili neden bu kadar geri kalmış? Sence neden mesela? Bunun tarihsel meseleleri, şeyleri vardır. Mesela Kürtler geçmiş tarihte 2 tane devlet kurmuşlar. Bu devletlerin bir tanesi Mervani Kürt Devleti'dir. İkincisi Eyyubi Kürt Devleti'dir. Yani bazıları bunlara Kürt Devleti demese de bunların tarihsel meselesini ve baş kaldırarak, örgütlenerek devlet kurma amaç edinmeleri ve devlete hangi tarihçi bunu söylüyor? Nasıl? Hangi tarihçi söylüyor böyle? Ya kaynakları elimizde var yani. Mesela Mervani Kürt Devleti ile ilgili Mervani İbni Ezrak vardır. Bu elimdeki eser. Bu Kürt
Mervan Kürt Devleti ile ilgili bütün tarihini yazan 800 yıllık bir tane eserdir yani bu. Ve Eyyubi Kürt Devleti mesela bir adam orada çıkıyor yorum yazıyor diyor Selahaddin Eyyubi aslen diyor şeyli diyor. Neydi ismi? Ya bu Suudi Arabistan'ın sınırındaki Yemen diyor. İşte aslen Yemen'dir, Arap'tır. Geçenlerde birini diyor Selahaddin diyor İmadeddin Zengin'in yeğenidir. Nureddin Mahmud'un amca çocuğu. Yahu dedim böyle şey mi olur ya? Selahaddin Eyyubi Azerbaycan bölgesinde Dil kentinden gelmiş bir Şedadi'nin ailesidir. Şadi'nin ailesidir. Ve orada tarihte Selçuklu döneminden kurulmuş Şedadi devletinin adamlarıdır. Onların devletini yıkan Selçuklular ondan sonra yalnız kalıp ailece yükleyip kabilesini alıp gelmiştir. Tigrit, Irak'ta Tigrit'e gelmişler. Bu uzun bir meseledir. Yani adam götürüp hemen çok kolay yani yok Yemenliymiş. Kaynaklı şeyle bu kaynaklar. Nasıl? Yani bu bilgilerin hangi tarih? Sesini tam alamıyorum. Bakın. Mervan-ı Kürt Devleti diyor. Yok. Kürt Devleti'nin sesin çok düşük. Ses alamıyorum. Bir kere biz neyse biz programı başka gün alalım, tamam? Abdullah. Ya biz bu programı başka gün alıp net konuşursak şimdi aslında tarihle kültür, dil meseleleri bunları ayrı ayrı konuşmak lazım. Öyle hepsini karışık konuştuğun zaman bir şey anlaşılmıyor. Eğer Selahaddin'in, Eyyubi'nin nereden geldiğini ve nasıl hareket ettiğini ve nasıl devlet yani bir Eyyubi Kürt devletine yani Atabeylerin devleti nasıl bir Kürt devleti, Eyyubi Kürt devlete dönüştüğünü onu cennet konuşmamız lazım. Mervan-ı Kürt devleti kimler tarafından kuruldu ve bu hareket nereden örgütlenip geçti ve o zaman Kürt bölgesini Araplar, Abbasiler yönetiyordu Büveyoğulları. Onları baştan konuşma, öyle parça ortadan, yandan, kenardan anlattın mı anlaşılmaz bu meseleler. Bir de ondan sonra Büveyler kimler? Dur. Büveyler kimlerdir? Büveyler kimdir? Ya bunlar Arapların Abbasi koludur bunlar. Diyarbakır'ı, Meyaferkini, Musul'u, Van, Bitlis'e kadar yönetmişler adamlar. İslam istilasından sonra yapmışlar, yönetmişler ve oradaymışlar. Bu neyse Arap yönetimi. Büveyler yani bu tarihe hiç girme, tarihle ilgili yani tarihçi insanların Büveyler Arap değildir. Bak sen az önce Büvey Arapları dedin. Büveyler Zazadır. Mervaniler Kürt Zazaları değilen sonra Osmanlılarla işbirliği yapıp Zazaları bu devletin içinden pasif hale. Neyse biz tarih konuşalım. O senin bilgi verdiğin tarih belge dediği şeyler siyasiler yazmış. Siyasilerin yazdığı şeyler tarihler de yalan olur. Mesela Türk Egemen devlet yapısı da tarihini yazmadı. Kemalistler yeni bir tarih yazmak istediler. Resmi bir tarih var. Yazarlar da tarihçiler değildir, siyasilerdir. O yüzden Kürt hareketi de Kemalizmi takip ediyor. Tarihçi olmayanlar tarih yazmış. Bunlar hepsi iddialardır. Bak Büveyler Zazadır. Mervan-ı Kürt devleti dediğin Zazalarla birlikte kuruyor ama Osmanlılarla birlikte Zazaları o devletin içinden atıyorlar sonra. Neyse bunu geçelim. Bunlar ayrı mesele. Bak benim anlattığım olay
Daha Osmanlılar nerede? Benim anlattığım bu Mervan-ı Kürt Devleti 950 yıllarında kurulmuş. Bu tam 94 sene, 98 sene tam devlet yönetmiştir. Ondan sonra Selçuklular gelmiştir. Bu devleti işgal, istila etmişler. Türkmenler orayı yönetmişler ta ki İmadeddin Zengi'ye kadar. İmadeddin Zengi Atabeylerin oğludur. Atabeyler İmadeddin Zengin bir gün kendi sefere çıktığı zaman kendi kölesinin kendisini gece çadırda öldürmesinden sonra Nureddin Mahmut geçiyor. Nureddin Mahmut da Selahaddin'in arkadaşıdır. Babası Necmeddin İmadeddin Zengi'ye yıllarca komutanlık yapmıştır. Necmeddin Eyüp'ün oğludur. Eyüp Şadi'nin oğludur. Şadi Azerbaycan Dil kentinden gelmiştir. Bu Dil kenti şu anda viran bir şehirdir. Yani yerleşim değildir. Ve onlar o zaman Şedadi devletini yönetmişler. Daha Selçukluların oraya hakim olmadan önce. Bu süreçler hep böyle başlayıp geliyor. Ta ki Selahaddin'i gidip Mısır'da sultan olması, Kudüs'ü etmekte Kürt padişahı olması, bunlar hep böyle süreç devam ediyor. Mesela arkadaş anlatıyor, diyor Selahaddin diyor Mahmud Nureddin'le diyor amca çocuklardı. Bu kadar saçma bir şey olur mu ya? Selahaddin ne zaman gidip Türkmen oldu? Selahaddin Eyyubi babasıyla tartışırken Mısır'da, yani biz Mısır'ı artık kendi devletimiz yapalım dediği zaman babası hem bir komutan hem de çok siyasi, stratejik bir uzmandı. Bilgili bir insan olduğu için orada evde Selahaddin'e hatta kızıyor, onu sövüyor. Kürtçe sövüyor. Adam kendi ailesi evinde Kürtçe konuşuyor. Ve bu Kürt dilinin gelişmesi, yazıya dökülmesi, Melayi Cizir'in çıkması, Fekih Teheran'ın ortaya böyle bir yeni bir Kürt dilinin yazıya dökülüp edebiyatın gelişmesi oradan başlıyor. Ama o dönemde Zazaların hiçbir şey yazılıya geçmemiştir yani bu devletler döneminde. Yani Zazalar ta Ahmed-i Halsi'ye kadar herhangi bir eser oluşturmamışlar. Bir de ayrıca şeyi bilmek lazım. Müsaade et, ben diyorum ki sen beni duyuyor musun? Duyuyorum. He. Şimdi daha iyi konuşmak istiyorsan dur bak, böyle bir şey konuşmak istiyorsan ben böyle olan bir programdır. Bir de izleyicisi olmayan bir program yani. Şimdi bu sorsun başka senin iddialarını onu yanlışını söyleyeceğim. Birincisi bak sen kendin de Zazalar yazmışlarsa Sasani'den bu yana Zazalar Osmanlı ve Selçuklu Kürt işbirliği içerisinde ötekileştirildiği, hep dağlara sürüldüğü içindir. Mesela Zazalar Kürt olsaydı Deza, Osmanlı sürecinde, Osmanlı dönemi ilişkileri içinde Ahmed-i Khani, Ahmed-i Malay Cizire, Fekih Teheran gibi birkaç tane Ahmed-i Khasi çıkardı. Biliyorsun Deza. Zazalar Kürt olmadığı için, Kürtlerle Selçuklular daha sonra Osmanlılarla birlikte yönetilmeye çalışıldığı için, ötekileştirildiği için, daha sonra da dönemin ne padişahıydı? Neyse, dönemin padişahıyla yaptıkları 12 maddelik anlaşmadan sonra Zazalar bu Batman Bitlis tarafından Bingöl'e sürükleyip ders duruyorlar. O süreçte 75 katlediliyor İdris Bitlis'i döneminde. Şimdi o bir de bu yanı var. Şimdi dolayısıyla Zazalar
sadece Kürtlerle işbirliği yaptıkları Mervani devletidir. Mervani. Bu da Mervani Selçuklularla devleti. işbirliği içerisinde Zazalar ve Mervani Kürt Devleti hareketini örgütlemesini başlayanlar Maden bölgesindendir. Bu kişinin adı Bad bin Dostuk'tur. Bunlara bazıları Baz bin Dostuk diyorlar. İsmi Bad bin Dostuk'tur. Tamam, ve bu örgütlemeyi yapar. İşte ben de diyorum ki o süreçte Zazalarla Kürtler birlikte bir devlet kurdular. Doğru. Ama 10 yıl sürdü bu işbirliği. Zazalar 10 yıl sonra Selçukların Kürtlerle yaptıkları işbirliği de Zazaları yönetimden pasifize ediyorlar. Normal halka dönüştürüyorlar. Tamam mı? Yönetim erkinde Zaza'yı bulundurmuyorlar. Zaza dili peki bugüne kadar nasıl geldi? Büvey Zaza devleti var. 150 yıl sürdü. Bu Bağdat sınırlarında. Deylim'den gerilerken. Tamam mı? İlk Deylim'den geliyorlar. Biliyorsun Sencar, Nova oralarda Bağdat gidiyorlar. Büvey devletini kuruyorlar. Sonra Araplar Arap İslam istilası döneminde oradan göç ettirilip Dicle, Fırat havzasına geliyorlar. Bazı tarihçiler diyor ki Zazalar zaten Dicle, Fırat havzasında onların ata yurdudur. Buradan oraya diyor bir Deylim'den gelmişler. Önce Büvey devletini kurmuşlar. Sonra Araplarla bu Büvey devletini Türklerin birlikte kendini korumak için Cüdiye oradan yavaş aşağı geldikleri topraklara geliyorlar. Neyse. Şimdi o yüzden bu Zazalar Osmanlı 600 yıllık süreç içinde Osmanlılarla da olmadığı için de kendi dilinde medresedir, okuldur, yazmadır, şunu bunu edinemiyorlar. Çünkü kendilerini o zaman Türklük yoktu. Yani Selçuklu, Hanedan, daha sonra Osmanlı, Hanedan, bunlar ırk değildir yani. Şey de öyledir. Yani Eyyubi devleti de ırksal bir devlet değildir. Dini bir devlettir. Bak Mervani Kürt devleti doğru. Ama Eyyubi bir Kürt devleti değil. Kürtler uyduruyor onu. Şimdi böyle bir durumda Zazalar ne oldu? Hem Selçuklar daha sonra Osmanlılarla Kürtlerin abulkasında kalmıştır Deza. Zazaların ata yurdu Dicle Fırat havzasıdır. Zaten coğrafi birliği de var. Zazalar mesela bir grubu Suriye'de, bir grubu Irak'ta, sizin iddia ettiğiniz Kürdistan 4 parça mesela. Burada değil. Yani ana yurdu Dicle Fırat havzası. Dolayısıyla o tarihçi olmayıp da Türklerden esinlendirdiği için, etkilendikleri için öyle uydurma bir şey yazan kişi kendin o kitabı yazan aydındır. Okumuş ya eğitmendir, ya şudur ya budur, ya avukattır. Tarihçi değil yani. Tamam mı? Ya bu dedi. Tarihçi. Hacı dediğim adamlar tarihçidir. Dediğim adamlar. Bu Türkiye Cumhuriyeti bana işte o tarihçinin kitabını gönder. Tarihçinin kitabını ben sana gösteririm. Bu tarihçi kitabı Mervani Kürt. Bak Deza bu sana Mervani bir şey söyleyeyim. Dil bilimcisi tek bir tane Kürdistan orada yazılanları getirip tarih olarak millet şey yapıyorlar. Ya Deza benim elimde olan bahset. Benim elimde olan kaynaklar onun bunun değildir. Benim kaynağım ben sana dedim İbni Ezrak'tır. Ve bu İbni Ezrak'ın Mervani hakkında yazmış olduğu eser
bir belgedir. Yani bir bunun şeyi değil. Adam gözleriyle görüp bizzat yaşadığı ve güçlü kaynaklara dayalı olan Mervan-ı Kürt devletidir. İkincisi Ciğerkun'un Mervan'a itiraz etmedim. Mervan'a itiraz etmedim. Biz şimdi bak konuyu bu Eyyubi Kürt devleti hakkında Seyda Ciğerkun'un yazmış olduğu Kürtçe kitabından ben defaatla okumuşum ve bu Seyda Ciğerkun'un da dayandığı en güçlü kaynak İbni Esir'dir. İbni Esir de Selahaddin'in halasının oğludur. Selahaddin Eyyubi'nin. Ve bütün bu bilgileri, bu tarihi tek tek sorular Selahaddin'le yaşayarak, Selahaddin'e sorarak bunu kayda geçmiştir. Yani bu öyle bir Türk avukatı dediğin gibi ya bir Kürt kendini tarih. Ciğer evet, tarihçi değil ki. Kim? Ya ne demek tarihçi değil? Adam bir melleydi. Sonra yahu Selahaddin Seyda Ciğerkun bir melleydi. Medrese alimiydi ve ağırlığını tarih yani o Orta Doğu tarih şeyine kendini vermişti yani. İlla bir adam gidip dese ki ben illa tarihçiyim burada gezip demekle tarihçi olunmaz. Seyda lütfen kendinizi küçük düşürmeyin. Bak bir tarihçi önce tarihçi bak adı var tarihçi olarak tarihi okur ve bir tarihçi olabilmek için en azından 5-6 tane yabancı dili bilmesi şart. Bir kere bunu bil. Seyda Ciğerkun bir köy imamıdır, bir melledir ve melleler genelde hitaplarda güçlü olduğu için kendi diline, kültürüne düşkün biri olduğu için şair bir insandır, yurtsever bir insandır. Ya Seyda Melle, Seyda cami mellesi falan değildir. Deza sen niye öyle ona diyorsun? O adam mella falan değil. O mella şeyhlere karşı nice eserler ve şiirler yazmıştır. Bu demiş ki yani biz özgürlüğümüzü ele atmadan siz böyle dine ona buna bürünüp gitmekle diyor bir yere varamazsın. Önce özgür olmadan siz hiçbir şey olamaz. Sizden Müslüman da bile olamaz. Seyda Ciğerkun'un düşüncesi böyledir. Önce özgür olacaksın diyor. Seyda Ciğerkun yolcu olduktan sonra bu ama bir melledir yani. Bir din adamıdır. O melledir. Melleliği bırakmış. Buna isyan etmiş. Hatta dinden çıkmış. Şimdi bunun lakabı bak Seyda Ciğerkun'un adı Şeyh Mus'tur. Gerçek adı Ciğerkun değildir. Ve kendisi de Seyda değil. Medrese ilmi gördüğü için insanlar ona Seyda demiştir. Yani gerçek adı Şeyh Mus'tur. Tamam işte medrese ilmini gören Seyda. Ve kendisi Mardin'in bir köyüne bağlı. Yani şimdi köyün adı aklımda değildir. Mardin Hasankeyf arasında bir köylüdür. Seyda Ciğerkun daha küçük yaştayken anne babası ölüyor, amcası yanında büyüyor. 18 yaşına kadar amcasının koyunlarına bakıp ondan sonra terk edip gidiyor, medreseye yöneliyor. Deza, bak buna bir şey dediğim yok. Sonuçta bak, hemfikiriz. Seyda adı üzerine Seyda Ciğerkun bir Seyda'dır. Dini ibadetleri... Seyda gerçek o dediğin Seyda'da değil. İbadet etmiyorduk. Bak Seyda'nın 5. divanını açıp bunu bakabilirsin. Nasıl? Abdullah Çiçek ne kadar inançlı. Diyorum ki sonradan ediyordu. Önce ediyordu sana. Ya adam belli bir aşamaya geldiği zaman bu dindarlığın bu İslam adı altında Kürt halkına verilen zarar ve edilen asimilasyona isyan etmiştir adam.
net açık ortadadır. Bütün şiirlerinde, bütün yazı eserlerinde odur, ortadadır. Sadece onun adı Seyyid Ceyerkun'dur. Eğer ben sana böyle şeyde gösterirsem, onun bende olan divanını gösterirsem, o başlığını okursan anlarsın Seyyid ben Ceyerkun kim olduğunu. Ben senin onlarca kitaplarını okumuştum. Bak bir konuda hemfikir Seyyid Ceyerkun tarihçi. Ben söylüyorum, sen illa hemsede böyle demiş diyorsun. Bu tarih ama değil. İsviçre'de 83'te Zazalar Kürt değildir. Onu niye söylemiyorsunuz? Kim nasıl Zazalar Kürt değil? Ya benim için bak, senin için Zazalarla ilgili. Ya o bunu Zazalar isteyecek ki adam gündeme getirecek. Mesela Yaşar Kemal kendisi Kürt değil miydi? Yaşar Kemal diyor ki sonra o İnce Mehmet'i yazarken, Ağrı Efsanesini yazarken, birçok eser yazdıktan sonra, ondan sonra devlet kendisine sorar, hani o dönem kendisi diyor ki ben Kürdüm dediği için 6 sene yargılanıyor. Yani 6 seneyle hapisle yargılanan Yaşar Kemal o zaman dönüp diyor keşke ben Kürtçe yazmayı bilseydim. Benim Kürtçe yazamamam çok benim zoruma gidiyor diyor. Ben şimdiye kadar Türkçe yazmaya vakıf olduğum için, ki Yaşar Kemal yani büyük bir edebiyat ustası, yani adam aslında Orhan Pamuk'un almış olduğu ödülü kendisinin hakkıydı. Ama o zamana yetişmediği için maalesef o ödül ona düşmedi. Nasıl ki ödülü mesela Türk sinemasında Cüneyt Arkın'a verirken Cüneyt Arkın dedi aslında bu ödül benim değil, Yılmaz Güney'indir dedi. Onun hakkıydı dediği için Yılmaz Güney öyle bir usta adamdı, öyle bir edebiyatçı, öyle bir aydındı yani. Bazen böyle oluyor yani, kaderin cilvesi mi desek, buna ne desek bilmem. Deza. Macir. Şimdi beni yanlış anlama. Herkes vakıf bildiği konuları konuşması lazım. Şimdi bir oradan vurduğun zaman her şey karma karışık çorba olur. Ben de onu diyorum. Bak mesela biz tartışalım. Şeyh Said Efendi meselesi. Hani bizde diyor ya mesela Şeyhan. Biliyorsun. Bu biz mesele-i şeyhani biz nereden harekete geçtiğini ve Halit-i Cibiran kimdir, onun rolü neydi ve nereye ulaştı, kurulan Azadi Hareketi'nin amacı neydi? Eğer biz oradan başlamasak yoksa Şeyh Said'in örgütlenmesi için Piran'a geldi. Diyelim kendi etrafındaki şeyhler, arkadaşları, muhafızları, yani onu koruyucuları birlikte oraya geçti. Orada devlete karşı devlet isyan çıkarttı ve böylece kalktılar, din için savundular. Bunlar doğru şeyler değildir. Yani hareketi başından anlamak lazım. Başından anlamadığın zaman, meselenin ortasından başladığın zaman mesele anlaşılmıyor öyle. Deza, yani sen de buna inanıyorsun yani. Azadi bir efsanedir. Azadi hareket diye bir hareket Şeyh Said'le alakası yok. Bu bir efsanedir. İşte yalan tarih budur. İşte niye kabul etmiyorsun? Şeyh Said bir kereden destek almadı yani. Hangi Kürt şeyhin isyanına destek verdi? Ya Macir, sen böyle diyorsun. Senin bu dediğin, bunu Amerikalı da böyle yazmış, Avrupalı da böyle yazmış, Orta Doğu'da da böyle yazılmış. Şeyh Said Efendi'nin tarihi sadece orada, Türkiye'de, orada birkaç Kürt'ün arasında yazılmış bir tarih değildir. Yani ben sana o kaynağı getireceğim.
bu Orta Doğu uzmanı, araştırmacısı Amerika Wilson bilmem nedir ismi. Yani orada bunlar hepsi kayıtlara geçmiş meselelerdir. Böyle ondan bundan anlatılmış olaylar değildir. Ben sana gelip Sarıcan'da yığda biz o zaman daha henüz genç iken dışarıya çıkmadan orada sorarlardı, konuşurlardı böyle cemaatler diyordu mesela Şeyhan bizim alimler, hocalarımız 2 tane mesele laf. Halbuki bu olay kendi bölgelerinde yaşandığı için bu meseleye vakıf olmaları lazım. Yani bilmeleri lazımdı. Ama 2 tane kelime bir araya getirip o meseleyi net anlatamadılar bize. Düşünebiliyor musun? Biz o bölgeden geldik. Ben dedem anlatıyor. Abdullah, benim dedem anlatıyordu. İsmail Aydın anlatıyordu. Çünkü hacda oldu. Benim dedem anlatıyordu, katılmışlardı. Hiç kimse biz Kürt hareketine katıldık demediler. Öyle bir şey yoktu. Şeyh meselesi, şeyhlerin meselesi diyordu. Şeyh isyanı diyorlardı. Dini isyandır. Ama dini daha sonraki yıllar 68'den dinidir tabii. Hayır. Yalnız dini değil. Onlar halifeliğin devamını istediler. Bu yeni gelen Kemalist rejimini hoşlanmazdı. Mesela Erzurum Kongresi'nde Kemal Atatürk bir kere gizlice Şeyh Said Efendi ile görüşmüştür orada. Şeyh Said Efendi ile görüşürken mesela şimdi ben diyorum Şeyh Said Efendi bir kere bir Kürt hareketinin önderi değildir. Kürt hareketi bu konuda tarihçi olmayanların yazdıkları yalanlarla zorla yapıştırıyorlar. Bak Hitler'in bırakın kendini Alman görmesin, onlar bizden değildir, siz Almanlığınızla gurur duyun kelimesini tercüme etmişler. Şeyh Said'e mal ediyorlar. Şeyh Said demiş bırakın kendi Kürt kabul etmeyen etmesin, siz Kürtlüğünüze gurur duyun. Şeyh Said Kürtlükle ufaktan, yakından, siyasi olarak bir alakası olmayan bir şeyhtir. Dini alimdir. Ya bunu söyleyen, bunu propagandasını yapan Türk devletidir. Çünkü dindar gerici deme Türk devletinin işine geliyor. Eğer Türk devleti de dese ki Şeyh Said Efendi bir Kürt lideriydi, bir Kürt hareketinin başıydı, bu devletin işine gelmez. Devlet onu Kürt hareketin başı olarak hiçbir zaman göstermez. O sade Şeyh Said Efendi dindardı, gericiydi. Bu gericileri biz hallettik, yok ettik. Bütün o eski arşivlerde var olan gazeteleri, o dönemin gazeteleri zaten yazıyor. Peki Deza sakin ol. Devlet lideri kabul ediyor. Kimi ediyor? Nasıl? Devlet hangi Kürt lideri olarak gördü? Ya devlet yaklaşık 100 seneye yakın Kürtlerin varlığını hep inkar etmiştir. Ben sana yazdım orada. Mesela senin elinde bir Kürt islahat planı ile ilgili bir şey var mıdır? Bravo, Kürt ben de onu söylüyorum. Planı. Devlet zaten bir saniye. Devlet zaten Mustafa yapmıyor resmi olarak. Sen devleti geç. Ben sana diyorum ki Şeyh Said, Seyyid Reza, bak ben kimim ki yani ben bunları o kadar Kürdü Zaza'yı karşıma alıp söylüyorum. Ben demek ki bir şeyler biliyoruz, bir şeyler araştırmışız, söylüyoruz. Rahatla söyleyebiliyoruz. Bu iki isyan Kürt isyanı değil, Zaza isyanı da değil ama Zaza coğrafyasında olmuş. Bu iki kişi de birisi isyan yapmamış bile. Bak mesela Kürt halka adına siyaset yapan o kadar yalan uydurmalar yapıyorlar. Seyyid Reza okur yazar bile değil. Seyyid Reza sözlü İngilizce mektup yazmış. Anladın? Yani okur yazar değil ha Seyyid Reza. Şeyh Said kime mektup yazmış? Şeyh Said alimler için kime mektup yazdırmış İngilizce Şeyh Said? Mektup yazmış Seyyid Reza.
Seyd Rıza. Şeyh Said alimdir, okumuştur ama Seyd Rıza okumamış. Onu sana söylüyorum. Seyd Okumamış Rıza bir insan döneminde İngilizce mektup yaz. bunu biliyorsun kimin yazma ihtimali büyüktür. Bakın burada bir tane hatırlamadığımız Zaza Doktor Nuri vardır bu işin içinde. Koçgiri isyanından saf kurtulan. Nuri de işte doktor. Ya Doktor Nuri sağ kurtulmamış. Doktor Nuri devletin Zaza coğrafyasında devlet görevlendirilmişti. Doktor Nuri kaçmayana kadar devlet her yerde arsalar veriyordu, villalar veriyordu kendisine. Ya onun Nuri Dersim'in gidip de Seyd Rıza'nın yanında uzun dönem kalmıştır. Reza. Ona bak. Şimdi ya Deza zaten ben de bak bir şey söylüyorum. Ama ne için kaldı? Oradaki Zazaları bak devlet bak bir şey gözünün önünde canlandırıyorum. Devlet coğrafyası çetin olan yerlere karakolunu, okulunu yerleştirmek için ne yapıyor? Adamlarını sokuyor oralara, kışkırtıyor kendine karşı. Sonra da müdahale ediyor, yerleşiyor. Devlet, bak bir saniye, burayı iyi anla. Devlet Nuri Dersim'i, Doktor Nuri Dersim'i mit olarak kullanıyordu. Zaten bağlı çalışıyor. Ne zaman ki çıkarları ters dönüyor, Suriye'de Demokrat Kürt Partisi'ni kurdu. Ondan sonra Kürtçülük yaptı. Daha önce Zaza coğrafyasına devleti yerleştirmek için görevliydi o. Yok ben öyle bilmiyorum. Ben O sebeple Seyd Rıza'nın bilmiyorsun işte. Çünkü yalan bir tarih yazdırılıyor size. Ona olduğu gibi kabul ediyorsunuz. Valla bilmiyorum. Bize mi yazdırılıyor? Size mi yazdırılıyor? Sizin aldığınız kaynaktan. Bak ben şimdi Nuri Dersimi 1921'de mesela sana bir kaynak söyleyeyim. Alişer Zarife Hanım'la gösterdiği ya Alişer Zarife Hanım tamam onlar devrimciydi. Onlar gerçekten ayrı mesela. Ama 1921'den 37'ye kadar gidip Dersim'de Ağrı isyanı küçük bir Kürt isyanıdır. Şu an Berzanilerin kullandığı Kürdistan bayrağı da orada çizilmiştir. Onun dışında diğer isyanların hiçbir Kürt isyanı değildir. Aşiret isyanlarıdır. Şeyh Said'inki de dini bir isyandır. Seyd Rıza'nınki isyan bile değildir. Katliamdır. Devlet sadece oralara yerleşmek için katliam yapmış girmiştir. Ya Şeyh Said Efendi Macir orada direnmiştir. Şeyh Said Efendi Elazığ'a hakim olmuştur. Şeyh Said Efendi genç, Bingöl, Diyarbakır'ın sınırlarına, şehire girmek üzereymiş. Nasıl bu katliamdır? Direnmiştir, mücadele vermiştir. Bunu. Ben Seyd Rıza diyorum. Beni dinlemiyorsun. Seyd Rıza'nınki isyan bile değildir. Devlet yerleşmek için bahane aramıştır. Sana diyorum. Doktor Nuri Dersim'de orada kışkırtma yapmış eskiden. Seyd Rıza'nın okur yazar bile değildir. İngilizce mektup yazmış İngilizlere. Bunlar yalan uydurmalardır. Şeyh Said de birinci olmamış Şeyh Said. Bu da doğrudur. Artı sana bir şey daha söyleyeyim. Bu yalanlar zaten yazanlar, tarihçiler bunları tek çürütüyor. Bu Kürt bütün partilerin en çok güvendiği tarihçi bu yazıyor. Ben yazmıyorum. Biz onlardan o Kürt tarihi yazan tarihçilerden okuyoruz. Bilmiyorum. Bak Şeyh Said tarihi değil, siyasi tarihçi. Kürt Şeyh Said'in Diyarbakır'da verdiği ifadelerinde hak ettiği Kürt halkı, Kürt'ten ya da bu şu talebi yok zaten. Bir itirazı vardır. Devlet sadece onu bahane ederek, takip ederek kaçırdığı bir kişiyi Şeyh Said'in oturduğu, misafir olduğu köye
doğru şey yapıyor. Sonra Şeyh Said diyor ki bunu bize ver diyor. Şeyh Said diyor ki bizim geleneklerimizde, bizim denetimimizde bize sığınmış birini vermeyiz. Orada bahaneyle isyan çıkartıyor bir asker tarafında. Mesela hepsi bu. Ama tabii ki Şeyh Said bu bağlı devletin bak müritleri, Şeyh Said'e bağlı olan müritlerle birlikte laik düzene karşı bir örgütlemesi var, diniydi. Kürdistani değildi yani. Eğer başarılı olsaydı kadar belki yine başta İstanbul olurdu. Ya bu ağırlıklı Kürt davasıydı. Bu ağırlıklı olarak Kürt davasıydı. Şeyh Said Efendi Erzurum bak Şeyh Said Efendi Hindistan hareketle Piran'a gelene kadar devlet onu takip ediyordu. Devlet onu bir yerde kışkırtıp orada onu bastırıp ele geçirmek için devlet bu projeyi o Hindistan örgütlenerek Piran'a gidene kadar devlet onu takip ediyordu. Onun için o Piran'a gittiği zaman Piran'da akrabaların düğünü var. Deza. Aynen. Deza. Bak. Program etti herhalde zaf derbi evanetis katne Kemal Saad Deza. Ez neqevlena ez sene mevaş torpiya program ona dedivon Tom Washid Brazer ben sana önem verdiğim için dedim ki bir program bu uzamış gitmiş seyircisi kalmadı. Seninle bir program yapalım. Sıfırdan mesela önceden ilanı veririm derim ki Abdullah Çiçek'le bir program yaparız. Ama konumuzu belirleriz. Bir rastgele olmaz. Bir oraya. Bir Eyüpi Kürt Devleti, bir Mervani Kürt Devleti, bir Şeyh Said Kürt Devleti, bir Silraza Kürt Devleti ile olmaz. Böyle bu kulaktan duyma, siyasilerin yazdığı tarihle de tarih anlatılır. Hayır. Kulaktan doyma değil. Kesinlikle kulaktan doyma değil. Bu meselelerin aydınlanması lazım. Mesela eğer sen Halit Cibiran'ın kim olduğunu iyice yani onun kim olduğunu bilmezsen Şeyh Said'in de neye için hareket ettiği, hangi zaman harekete geçtiğini anlayamayız yani. Onu demek isterim. Yani Reza Halid Kürttür. Önemli bir şahsiyet. Buna bir şey demiyorum. Zaten İslam tamam mı? Bedel ödeyen bu ailedir. Bu da Şeyh Said'in kayınları olduğu için bak kayınları Kürt yoksa yine Şeyh Said'e destek çıkmazdı. Kayınları Said'in akrabaları var. Şeyh Said'e destek çıkıp göster kimmiş ya. Ya biz tamam şimdi bu Halit Cibiran'ı ben neden anlatıyorum? Bakın Halit Cibiran Sultan Abdülhamid II bu Hamidiye alaylarını kurarken Halit Cibiran'a da bir rol veriyor. Kendisi o dönem bir alaydır. Bir alay. Deza. Anladım. Deza. Hamide alayları kim kurdu, niye kurdu? Ya o Hamidiye alaylarını Sultan Abdülhamid II kurdu bunları. Onun hedefi Kürdistan'da onu hem Kürtleri terbiye etmek hem dış güçleri Rus cephesinden terbiye etmek. Bir savunma gücü ama sade Kürtlerden. Hamidiye alayları sade Kürt halkından olmuş. Ve bir de Hamidiye alayları normal askeri alay gibi yaşamıyordu. Adamlar seçilmişti, listeleri yapılmıştı her köyden, her bölgeden. Onlar sade acil durum olduğunda ayda bir kere eğitim görüyorlardı. Ayda bir kere bir araya geliyorlardı. Bu eğitimi Hamidiye alayları görüp Deza. Hamidiye kontra çalışmaları gibi. Sadece kurul bölgede Ermenisini, Keldanisini, kendi Kürtlerini herkes. Tamam. Tamam. Bir saniye.
bak bir saniye. Bu devlet iki tane halkı sonlarda kendini var etti. Biri Kürt'tür, biri Ermeni. Arada Zazaları da ezdi. Zazalar Şia ile Sünni karakterlerinden dolayı kendi coğrafik üstünlükleri var. Dağ, kendi savunabildikleri için ayakta. Onları da silerlerdi. Bu Hamide alayları sadece ki gayrimüslimleri bu topraklarda silmek için ganimete koyup Osmanlı Devleti'ne aktarmak için kurulan bir... Ya onları Sultan Abdülhamit şey yapmadı. Onları sürmek için bir planı oluşturmadı. O Hamidiye olaylarını oraya kurup yani adı üzerinde Hamid, Sultan Abdülhamit alayı 50.000 kişiyi hedeflemiş Kürt halkı, Kürt Müslüman halkından hedeflemiş, oradaki kontrolü elinde sabit tutması için. Eğer herhangi bir Ermeni ya da kendi Kürt'ü hareket edince onları böyle terbiye etmek için, yani sürekli terbiyede tutmak için bunları kurmuştu. Fakat sonra gelen Abdülhamit tahttan indirildikten sonra Osmanlı Devleti kendi topraklarını kaybettikten sonra o dönemde mesela Balkan Savaşlarını kaybettiler, Mısır'da kaybettiler, geri çekildikten sonra İttihat Terakki şeye geçti, Enver Paşalar falan, bir de bu Berlin'de öldürülen onların koruyucusu, yani tarihe bakmam ama ismini biraz aslında aklımda değil ismi. Onların estirdiği, terör estirdiği katliam Ermenilerin üzerine çıkaran ferman onlardı. Abdülhamid'in yani Ermenileri kovmuşlardı. Ermenilerden sonra da sıra Kürtlere gelmişti. Kürtleri ezdikten sonra mesela Kemal Atatürk İttihat Terakki'nin şeyinden ortaya çıkmış bir figürdür yani. Sonuçta üzet nedir desem? Üzet Hamidiye alayları Ermenisini, Yahudisini, Keldanisini, Asusini, bu asıl toprakları yani buranın yerleşi olanlar temizlediler. 1914'te geldi. Onlar da temizlediler mi? Kürtlerin eliyle temizlediler. Şimdi bak Selçuklu'dan Mervani döneminden son Osmanlı'dan devam eden Kürt-Türk ilişkisi bu toprağı bırakmadı. Kesti biçti. Boşuna kimse bugün ağlamasın. Vay biz böyle biz şöyle. Siz geçmişte yaptığınız günahların şu an cezasını çekiyorsunuz. Şimdiki torunları hak etmiyor tabii ki. Kürt halkı hak etmiyor bunu ama bu da bir gerçek. İkincisi Hamide alayının tek bir zaza yok bak. Dikkatini çekiyorum. Tek bir zaza yok. Alınmamış. Vallahi bilmiyorum. Yani, orada Müslümanlar vardı. Orada zaza maza diye bilmiyorum. Ben zaza da vardı, kurmancı da vardı ama hepsi Müslümandı. Sadece Müslümanlar tek alır. Bir zaza yok çünkü Hamide alayları tek bir zaza yok çünkü Hamide alayları kurulduğu coğrafyada zaza yok zaten. Nasıl yok? Tamam mı? Zaza bütün yok bölgede vardı. Bütün Kürdistan bölgesinde nerede Hamide alayları nerede görev yapıyor? Ya Hamide görev Diyarbakır, Urfa, oradan sonra yukarı Bitlis'e kadar. Bak sana bir soru sorayım. Bu Kürdistan ismini nereden geliyor? Kim verdi? Ya Kürdistan ismini Selçukluların döneminde verilmiştir. Yani Türkler verdi o ismi. O Türkler o zaman Türkler diye bir şey yok. Orada Selçukluların hakimiyetinde genellikle Türkmen vardı yani orada. Hakimiyet Türkmenlerin elinde. Selçuklar Türkmenlerdir. Onlar Kürdistan ismini verdi. Tamam ama o Ekrat Araplar diyor. Araplar Ekrat diyor. Selçuklular buna Kürt diyor. Daha geçmiş tarihte bunlara Kardi denilmiş, Kurdi denilmiş bir sürü isimleri vardır tarihte yani. Bunu
Kürtler yazmıyor bunu. İşte yani Deza Bunu işte ben Yunan de tarih- demiyorum Kürtler yazıyor. El-Kırate Araplar veriyor. Kürdistan ismini de Türkler veriyor. Şeyh İdris Bitlis'e yaptıkları anlaşma bir coğrafik isim olarak Kürdistan ismini Osmanlılar veriyor bu ismi. Ya bu mesele bu Kürdistan ismini çok Osmanlı Devleti'nden çok önce Selçuklular belirletmiştir. Orası bir eyalet olarak, bir devlet olarak değil. İşte bak ben de onu söylüyorum. Devlet zaten Kürdistan devleti falan olmadı. Kürt halkının yaşadığı bir coğrafyaya ismi Kürdistan dediler. Tamam, eyalettir. Eyalet olarak olmuş. Onlar Mervani veyahut Eybik devleti gibi bir devlet olmamış Kürdistan yani. Ben sana onu diyorum. Yani bu ismi yine yani temelleri bazen diyorlar ya Zaza ismini vermiş ya şey yapıyorlar da zaten birinin ismini birileri vermiş. Baştaki seni ben size demezsem sen tek başına istediğin kadar da yığılı olamazsın ki. Muhakkak ben senin ismini belirliyorum. Yığılı ismi oturtmuşsa odur yani hangi isim oturmuşsa odur yani. Sen toplum tarafından ne kabul edilmişse sen Deza sen bilgilerini tazele. Sen böyle siyasilerin yazdığı tarih görme. Seydem Cigerkuyun çok değerli bir aydındır. Çok değerli bir yurtseverdir. Kürt halkı için çağdaş bir şairdir. Ama tarihçi değildir. Öyle benim için çağdaş atılmaz. Benim için Seyde Cigerkuyun'un çağdaş olduğu yönü sadece millidir. Yoksa mesela Seyde Cigerkuyun o diğer tarafta da çok Marksizmi, Leninizmi övüyor. Ben ise onu övmüyorum. Ben hani diyoruz Kürtçe'de netevi. Yani netev bir düşünceyi o süreç öyle. O süreç öyle değil. O süreç. Ya orada bir sosyalizm rüzgarı esmişti Orta Doğu'ya. O normaldi. Ben onu ayıp diye şey yapmıyorum ki. Ayıp etmiş demiyorum ki. Ben de onu diyorum. Bak Kürtlerin ilk siyasi hareketi şeydir. Bu sorunları kurduğu neydi? İlk onlar kurmuş. Onların bütün marşları eskiden dinle. Rakip de, Hernepeş de, diğerleri de bu Kürtlerin ilk hareketi sonralar başlatmış Komella'dır. Abi ilk hareketi başlatan Şeyh Ubeydullah Neyri'dir. Şeyh Ubeydullah Neyri neyse yani mesela diyelim o bölgede Kürdistan bölgesiyle İran arasında Nehir bölgesinde geniş bir alanı özgürleştirmiştir yani. Orada Osmanlı Devleti çekilmiştir. Daha sonra Osmanlı Devleti birçok hile ve desiselerle Şeyh Ubeydullah ile görüşmek istemiş ve onu o zaman tutuklayıp İstanbul'a götürmüşler. Ondan sonra Musul'a. Musul'dan sonra hacca göndermiş de adam bir daha geri dönmüş. Ve ondan sonra neyse, şimdi biz seninle program Abdullah biz seninle program yapalım da sen bize şiir oku. Sen bize Zazaca'dan bahset biraz. Kürtler zaten 50-60 tane parti var bahsediyorlar. Bir sürü doğru bir sürü de yalanın yanında söylüyorlar. Birlikte karıştırıyorlar zaten. Onu geç sen. Sen bize biraz senin inancın olsun da hiç böyle ondan bundan duymayla konuşmuyorum. Benim elimde hepsinin kaynakları var da ismi üzerindedir. Yazılış tarihleri ve raviler. Raviler biliyorsun. Alınan kaynaklar nereden alınmış. Ben şimdi biraz önce dedim ki birileri diyor Macir sen ilkokulu bitirdin yok orayı bitirdin. Biz çok üniversite okuyanları da gördük. Biz hayatı medresede geçirenleri de gördük. Ama işte dediğin gibi bunlar eğer
çok medreseye gitmiş, çok medresede kalmış ya da adam üniversiteye gitmişse bir şeyler biliyor. Yoksa başka şeyler bilmiyor. Mesela Ahmet Hani topuna 3-5 sene medrese okumuş ama diğer yönden hep kendisini geliştirmiştir. Sen kendini geliştirmedikten sonra istediğin okulu okudum de. Bu bir yere götürmez. Okul yine her şeye rağmen önemli. Benim o eleştirim şeyedir. Okul Yani önemlidir ama kendini geliştirmedim olmuyor. Sen sade ben okulu okuyayım, bir diploma cebime aptayım, o diplomayla geçimimi sağlayayım diyen yüzlerce, binlerce insan var. Evet. Deza bir yazılar çoktur da bir yazıyı okuyayım müsaadenle. Ayhan Akın yazmış. Etmoloji Kürt isminin kaynağı tarihsel olarak çok eskilere dayanmaktadır. Yani iyi dinle. Etmoloji Kürt isminin kaynağı tarihsel olarak da çok eskilere dayanmaktadır. Bazı araştırmalara göre Kürt tarihinin temelinde Kur kelimesi yatmakta olup Sümer kökenlidir. Yani bu kelime Kur, Sümer kökenlidir diyor. Sümerce'de Kur dağ demektir. Yani Sümerce'de Kur dağ demektir. Adı ile ifade eder. Böylelikle Kureti kelimesi dağın halkı, yani dağın halkı anlamına gelmektedir. İsmin geçmişi milletten önce 3000'lere kadar dayanmaktadır. Yani bu ismin geçmişi milletten önce, bildiğimiz şu an yazılı tarihten önce 3000 yıla dayanmaktadır. Yani 5023 yıl önce ortalama düşün, dayanmaktadır. Bu ismin geçmişi milattan önce 3000'lere kadar dayanmaktadır. Kürdistan coğrafyası bilindiği gibi dağlık bir bölgedir. O çağlarda insanlara coğrafyasıyla veya yaşam tarzlarıyla bağlı olarak verilirdi isimlerini de. Evet, Zaza ne diyor? Zazaca sen dinledin değil mi Dezam? Dinliyorum ben. He. Zazaca'da da Kurt dağın tepesi demektir. Kurtekli mavede kurtekli duvar. Kurt yani. Tabii. Mazlum Kur. Hani mavun ser Kur ihtiyacı. Mesela Araplar bu dönemlerde Orta Doğu'da İslamiyet'i yayarak biraz hakimler. Onlar zaten el-Kirat diyor. Yani dağlı adamlar. Kürdistan'ı da dağlı ülke anlamı söyleniyor ama Kürdistan kelimesi daha çok Türklerin verdiği bir isim. Evet, dağ halkı. Neyse Dezam. Şimdi bak, sen Kürtsen, ben seni Kürt olarak biz Zaza'yı sevdiğim kadar severim. Ama biz gerçekleri tartışmayacağız anlamına gelmez. Bak, bu konuda kesinlikle birbirimizi yanlış anlamayız. Tarihçilerin öğrettiği bir tarih değil, siyasilerin verdiği bir propaganda tarihidir. Dolayısıyla propaganda tarih olmaz. Türk dil tarihi gibi yazılan tarihler sadece Türk tarih tezini taklit etme tarihidir. Bu da Kürt halkına örgütlüyorum adı altında yalan, yanlış, öykülerle, efsanelerle bir tarih yazıldı maalesef. Bunlar gerçek değil. Yani tekrar ediyorum. Seydraza bir Kürt isyanı değil, Şeyh Said de bir Kürt isyanı değil. Kuzeyde tek bir Kürt isyanı var, Ağrı isyanıdır. Ağrı isyanı bir Kürt isyanıdır. Diğer isyanlardır, 29 isyan. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'dan bu yana mahsustan söylüyor. Sırf bunu niye diyor Kürt isyan? Bir tehlike var. Sürekli tehlike var. Ona karşı önlem almak için baskıcı sistemini Ermeniler sürdürebilmek için bir bahane.
mesela bir demokrasi projesi mi gelecek? Ya bu Kürt sorunu var. İnsanlar ikiden bir burada orada huzursuzluk çıkarıyor. Ne demokrasisi? Ertele. Kürt sorunu bugün de öyledir. Çözülmesi mi gerekiyor? Ana dilin anayasa güvence alması gerekiyor. Ne var? Önce dağdaki teröristi bir indirelim ya da yok edelim, ondan sonra konuşuruz. Misal Milli Selamet vardı. Bir ara yerde Sarcan'da çok alırdı. Sarcanlılar benim gibi yurtseverler Hamburg'da burada orada bir soru sorduğumuzda kovulduk. Biz diyorduk ki bu Kürtlük yapıyordu tabii ki. Kürt sorunu nakışınız nedir? Bize derlerdi ki biz milli selamet demek milli şey demektir. Yani ümmet Cennet, ümmet ya cennetin demek. üyeleri, ya biz cennetin üyeleri olmuşuz diyordu. Yani cennetin üyeleri yok. Cennette üyeler kabul etmez. Şimdi Ya biz diyorduk ki milli selamet iktidar olursa Kürtsüz erteliyorlardı. Doğru mu? Çünkü biliyor ki 30-40 Ya yılda sen- iktidar olmaz ama onu öyle Ya Deza Desene. sen o zaman Şimdi- şeyi görmedin mi? Milli Selamet'in o dönem anıtlarını görmedin. Onların logosu, sembolü. Evet, bak Zaza ne diyor? YouTube'da diyor ki kimdir tanımıyorum gerçekten. Belki de hani Facebook'ta burada orada belki arkadaşımızdır ama YouTube şeyini bilmiyor diyor. Bizce diyor bu diğer diller Zazacan'ın lehçesidir. Bu da bir yaklaşım. Yani ama Zaza sana bir Hangi şey söyleyeyim. diller? Şeyin oyununa gelme. Türkçe mi? Kürt milli oyununa gelme. Onlar da diyor ki Zazaca Kürtçenin ana kök dilidir diyor. En eski Kürt dili diyor Zazacadır. Ama diyor maalesef unutuldu falan. Bu yalanı da söylüyorlar. 100 tane televizyon var, bir televizyon vermiyorlar. 150 tane radyo var, bir radyo vermiyorlar. Yüzlerce gazete var, bir gazete vermiyorlar. Eğer ki biri burada orada bir dergi yazıyorsa ona karşı da Türk MİT ajanların çıkardığı dergi deyip suçluyorlar. Geçmişte Ebubekir'den tut diğer dergi çıkaran Zaza yurtseverlerine suçladıkları gibi suçluyorlar. Tek sözüm ona tek millet ortaya çıkarmak için bir ulusal proje almış gidiyorlar. Ne yazık ki bir yere de varmazlar yani bu gidişler. Neyse Deza bir şey diyecektim. Ha. Seni dinleyeyim. Sen bu programı böyle Ya şimdi getirdin, uzattın. benim fikrimi sorarsan ben Zazasıyla Kürdüyle aynı halk olduğuna inanıyorum. Tamam mı? Ben aynı halk aynıdır diyorum. Ama ben uzun zamandır Zazaca dili üzerinde yazı yazıp tercüme edip çalışıyorum kendi gücüm nispetinde. Tamam mı? Şimdi bu bize böyle dindar hoca diye böyle şey yutturmaya çalışan birçok çevre vardır. Onların ezberlerini mesela dini yönden Kur'an ile ayet ile de onların böyle önüne koyuyorum. Diyorum verin bana bunların cevabını. Anlatabildim mi? Evet. Ben Zazaca dili Deza. için uzun süredir kendi çapımda çalışıyorum. Görüyorum. Ben bu çalıştıklarımı da insanlara anlatmaya çalışıyorum. Bakın ben şimdi mesela 1400 yıldır anlatıla gelen bir şey vardır. Hepimiz Müslümanız. Kur'an okuruz ama anlamıyoruz. Nereden anlamamız yani hani anlamak istersek nereye başvururuz? Gidiyoruz Türkçe'ye başvururuz ya da Kürtçe'ye. Kürtçe'de daha yeni çıktı. Ama bugün elimizde Kur'an-ı Kerim vardır. Meali Zazacadır. Bakın şöyle Kur'an-ı Kerim Kim yazdı Deza? yaratıcı Deza kim yazdı? Kim yazmış? Neyi? Kur'an-ı Ya. Kerim'i Zazaca mailini Ah.
Ya ne güzel, ben bir şey demiyorum. Kim yazarı kimdir diyorum. Soru sordum sadece. Yazarı bizim Bingöllü bir tane hocadır. İsmi neydir? Burada yazılıdır ismi. Burhanettin Dağ mı? Yok Burhanettin Dağ burada arkadaşımızdır. Hep birlikte konuşuyoruz. Yani o değil yani. Tam kimdir? Fethi Çoyluk. Güzel. Ne güzel. Fethi Çoyluk. Bak bunu mesela kayıtsız kalınan hep böyle namaz kılma, tamam Müslüman bir halktır. Kendi dini vecibelerini yaşayacak, kendi Müslümanlığını yaşayacak. Ama 1400 yıldır göz ardı edilmiş, kenara itilmemiş Allah'ın ayetleri vardır burada. Biliyorsun biz ayrı halk, ayrı kabileler, ayrı renkler, ayrı diller konusunda ve üstelik 100 yıldır bu dil yasaklanmıştır. Biri çıkıp ortaya bunu açıkça dindar kesimden dinlendirilmesi, bu davayı savunulmaması bu tamamıyla bir eksikliktir. Bu uğurda Ahmed-i Hasi mücadele vermiştir, direnmiştir, yüksek sesle cemaatine anlatmıştır, çevreye anlatmıştır, kurmanç olan seydalar melelerle tartışmıştır ve en sonunda devlet onu sürgün edip Rodos'a göndermiştir. Ve o eser bırakmıştır. Mevlid-i Şerif diye, Zazaki diye bırakmıştır. Ve o Mevlid-i Şerif'in yarısını ben ezberlemişim onu. Yani senin geçen hafta anlattığın rol model kim diye sorarsan, mesela Dersim'in diyalekt zazası farklıdır. Diyarbakır biraz daha Dersim'e yakındır. Fakat biz Bingöl tarafı bizim zazamız biraz daha ortadır. Ama eğer sen bana rol model hangi zaza dili tarzını biz konuşalım, yani toplumumuzda oturalım, yer bulsun derseniz ben Ahmed-i Hasi'nin zazasını diyorum. Biliyorsun zazacasını. Mesela burada Avrupa'da yıllardır faaliyet gösterip yani her 4 ayda bir dergi basan Vate vardır. Vate'yi sen duymuştun. Vate'nin bende en az 20 tane baskısı vardır. Bunun çoğu yoğunlukla yazarları Dersimli olduğu için şimdi ben çıkarıp o Vate'yi zazaca okuyorum. Bütün o işlenmiş yani kültürel, tarih, şiir, edebiyatla karışık bir dergidir. Ben onun hepsini anlıyorum. Hiçbir sıkıntı çekmiyorum anlamada. Ama elbette ki onu bir Türkçe yazısını okuduğum kadar rahat okumasam da anlamada hiçbir sıkıntım yok. Ve bunlar da çalışmalardır. Ama biz halen zazalar olarak hala bir ortak diyalekt yakalamadık yani. Mesela Sarıcanlı arkadaşları görüyorum. Elbette ki işleri yanıyor, heves ediyorlar ki bir zazaca bir yorum yazsınlar. Biliyorsun. Ama sonunda bir kelimenin arkasında bek diyor, ker diyor, bu diyor. Tabii bunlar hepsi normaldir. Ama ben yine kendilerini takdir ederim. Zaza çalışmak istedikleri için. Anlıyorsun? Bunlar gelişmedir. Bunlar gelişir. Bunlar açılır yani bunlar iyi gelişmelerdir. Ama biz zaman gelecek o ortak paydada buluşup zazaca dilini bir diyalekt üzerine resmi olarak oturtmamız ama her bölge yine Dersimki konuşur. Bizde halk ohivan ya biz de öyle konuşuruz. Diyarbakır Milyan bölgesi en zaza ağırlıklıdır. Onlar da kendi diyalekti. Yani bu diyalekt dil değildir. Diyalekt bir dilin diyalektidir yani. Mesela biz Yığılılar olarak 4 kilometre Sarıcan arasında biz komşuyuz ama Sarıcan'ın diyalekti de bizim diyalektimiz tam aynı değildir. Mesela siz kilo diyorsunuz, bizde hiç kimse kilo demiyor. Mesela birçok şey diyorsunuz, biz onları hiç demiyoruz. Düşünebiliyorsun. Deza bu sorun şeydir yani onda sıkıntı yok. Mücadelesi yok bir şey demiyor. Ben seni tamamlamak için diyorum.
Zaza ulusal meselesi, milli meselesi olmadı. O yüzden siz bizden 4 kilometre uzaklıktaysanız siz kilo demiyorsunuz. Ama Gazik bizde yapışık köydür. Farklı bir şey diyor. Kıyılık yine yapışık köydür. Farklı bir şey söylüyor. Bu anlaşılır. Ama Zazaca'da lehçe, dil bilimsel olarak lehçe diyebiliriz. 3 tane lehçesi var. Kuzey, merkez, güney. Merkez Bingöl, Elazığ, Palu'dur. Kuzey zaten Dersim, Erzincan, Sivas'tır. Güneyde Urfa'nın Siverek'ten tut Bingöl'ün güneyi Diyarbakır'a kadardır. Şimdi bunlar biraz aksan. Ama mesela siz onlara lehçe diyorsunuz, biz onlara diyalekt diyoruz. Diyalektik dil. Neyse, şunu demek istiyoruz. Bak bunlar birbirini %80 anlıyor. Bunlar lehçe ama Dezemir, benim annem Hakkari'deki Kürt annenin dilini anlamıyor. Yani anlamıyorsa lehçeci değildir ya. O yüzden başta bu lehçeci siyaset illahi Kürt'ü Zaza'yı Türk gördü. İllahi Kürtler de Zaza kadar yanlış bir şey yok yani. Hakikaten hem yanlış hem aynı anlamaması doğaldır. Arada uzun bir mesafe vardır. Komşu olsaydı, köylü yakın olsaydı daha rahat kolay anlayabilirdi o dili. Mesela ben Yığılıyım, ben Kürtçeyi belki ana dilimden daha iyi konuşurum bazen. Neyse biz bu dükkanlarımız yan yana ama bir saniye bir yerli Kürtler benim annem Zaza birbirini anlamıyor. Yani sen Hakkari'yi de boş ver. Ya bizim yerli Kürt anlıyor. Senin anneni de anlıyor, benim annemi de anlıyor. Hepimiz anlıyoruz. Yani bak niye ama anlıyor? önemli olan Zaza'nın Kürtçe Bingöl onlar anlamıyor. Mesela Yığılı anlıyor. Yığılı karışık olduğu için anlıyor. Müsaade et izleyici bilmediği için söyleyeyim. Bir kere Sarcan kendi bölgesinde egemen bir köydür. Yığılılara da baskı gelir, Kıyık'a da baskı gelir, Okçan'a da baskı gelir. Neredeyse Karakuçan'a baskı gelen bir köydür bizim. Zazaca'yı öğrenmiş. Bilmiyor. Benim annem köy bilmiyor. Anladın mı demek istediğimi? Güçlü olduğu gibi annemle Kürtçe yani öğrenmek o dile ait olduğun anlamına gelmez. Sen Almanca öğrenmişsin. Ben Türkçe öğrenmişsem, konuşuyorsam odur. Benim için değil, öğrenmiş olduğum için konuşabiliyorum. Hani ben kastım o. Eğli bir anne Kürt. Hani orada bir tane aşiretten Kürtler yerleşmiş ya. Onlardan bir anne, benim annemle beraber bir eve gelseler, tercüman olmasa da birbirini anlamıyorlarsa dil biliminde bu ayrı dildir anlamına gelir. Öyle ya muhakkak ayrı dildir. Karar muhakkak ayrı dildir. Ama bizim çok kelimelerimiz birdir yani. Hangi kelimen bir? Ney birdir? Kürtçe'de de Zazaca'da da bir çok ortak kelime vardır bunda yani. Almanca'da, İngilizce'de de ortak kelimeler çok. Ama birbirine diyalekt olarak benzemiyor. Bak Deza, bizimki Zazaca ile Kürtçe'nin hiçbir diyalekti birbirine benzemiyor. Almanca ile yani İngilizce Almancadan alınmış kelimeler vardır, bükülmüştür. Ama Kürtçeden Türkçe'ye, Kürtçeden Zazaca'dan Kürtçe'ye geçen kelimeler bükülmemiştir. Yani bu orijinallığı öyle net duruyor. Mesela adam Alman kelimesini bükmüş, İngilizce yapmış. Kısaltmış. Zazaca bozulmamış.
Zazaca az bozulmuş bir dil. Bak, niye? Çünkü şehirleşmedi, ticari alanlanılmadı. Kürtlerle, Selçuklarla, Osmanlılar bırakmadılar zaten ticareti, sanatı öğrensinler. Hep dağda kendimizi savunmak zorunda kaldığımız için dilimiz de öyle eski haliyle kalmıştır. Şimdi ama sen eğer Farsçayı biraz bilirsen, Kürtçenin neredeyse %45'i Farsçadır. Ama Kürtler kendini Fars ya da Farslar Kürtler bizim lehçemizdir demiyor. Farslar Kürt değildir. Onlar Fars'tır. Onlar Hint. Onlar Hindistan'dan gelip Kürtlere yıllarca komşu olarak bazen de devlet sahibi olmuşlar. Onlar zaten yani görünüşlerinden bile bellidir renkleri yani. Onlar Hindu karışımı bir halktır. Kürtlerden de karışmış içine yani. O ortaya çıkmış dil Farsçadır. Bugün Afganistan'daki dilleriyle nasıl? Doğru. Doğru diyecektim. Doğru değil de yani neyse bak sana bir şey söyleyeyim. Zazaca'da Ayhan Hoca yazmış. Ma Zazaca'da şıma ne demiş? Ekrana da getireyim gör. Ma şıma inan Zazaca. Bir de Kürtçesini getirmeyecek gerek yok. Kürtçesini getirip Emhun ve ev Kürtçe. Emhun uidin. Öyle mi diyor? O yer Kürtçesidir de getir. Bu da Kürtçe, Persçedir herhalde. Tabii ki konumuz değil. Sen programınla ne kadar tabii ki o Kürtçe birileri yapışıktır. Sarcan'da en azından 10 kız almışlar. Sarcanlar onlardan 10 kız almışlar gelin. Bak. Ve oraya Beritan aşireti artık dağdaki çatışmalardan dolayı yayla gidemediği için toprak alıp ev yapmışlar Kürtler. Onlardan birisi benim babamın evine gelirse annemle Kürtçeyi anlaşamazlar. O da Zazaca'yı bilmez, anlaşamazlar. Dolayısıyla dil biliminde diğer bir dilin lehçesi olabilmesi için %65 birbirini anlaması lazım. Yani Dersim Zazacası ile Sarcan Zazacası gibi birbirini %65 en azından anlayacaklar. Tamam Deza. Eğer anlamıyorlarsa bu ayrı bir dildir, ayrı bir millettir anlamına gelir. Bilim bunu diyor. Biz bilimin yoluna mı gidiyoruz? Yoksa sırf biz işte bazı Kürtlerle bazı Zazalar birbirine kız almış vermiş diye bir millet mi olacağız? Bak mesela Sarcan'da örnek onlar Türkler söylüyor, biz demiyoruz. Türkler Sarcan'dan diyor kız almış vermişiz, vermişiz, kardeşiz. İşte de Kürtler öyle diyor ha. Ben de onu söylüyorum sana. Yok Kürtler öyle değil. Ben hiç duymadım. Nasıl duymadın? Ya Zazalar, Biz şimdi- kurmacılar kız Senle- alıp vermişler bak, ama sana şu karara varalım. Deza sana şu karara varalım. Senin takip ediyorum şiir yazıyorsun. Biz konuşalım. Ben rol model ben birçok konu konuşuyorum. Çünkü biraz güvenim var. Mesela dil bilimciyle konuşurum, tarihçiyle konuşurum. Eğer tarihçiyse anlamaya çalışırım. Hakikaten ben de bilmekte faydalanırım. Dil bilimciyse faydalanmaya çalışırım. Halkımıza onun bilgisini aktarmaya çalışırım. Siyasetçiyse siyasetini gelsin yapsın diye halk dinlesin, aktarmaya çalışıyorum. Kendim de bir şeyler almaya çalışıyorum her seferinde. Şimdi şairse
duygularını gelsin okusun halkımız, ben faydalanan bunu duygularından kendimizi bulalım, biraz mest olalım diye getiririm. Sanatçıysa yine aynı keza, tamam Deza. Ama lütfen herkes kendi mesleğinin hakimi ise o meslekte konuşsun. Bakınız ben mesela normalden söz yazarı, şiir yazarım, şarkı söylerim. Bu enstrüman çalmadığım için bu mesleğimde biraz mahrumum. Onu yapamıyorum o yüzden. Geçmişte hareketi bırakmadı yapayım. Mesela laf açılmışken Berzan ile benim kasetimi yasakladılar. Halen de Zavgo'da yasak olarak duruyor. 12 tane parça. Kardeşlerimin gönderdiği parayla yaptığım halde müsaade etmediler. Ben çıkartayım. Onların aleyhine tek şarkı olmadığı halde. 3 tane de külünde olduğu halde. Tamam. Neye? Sırf ben onlara hizmet etmediğim için, boyun eğmediğim için yasakladılar. Ama eğer ki boyun eğmek de şöyledi. Bu kasette bir Berzan üzerine bir şarkı olacak. Olursa bir sana ev veririz, cip veririz. Bir tane cip de veririz altına. Bekarsın evlendiririz. Ben reddettim bunu. Şahitlerin yaşıyor. Biri de Aziz Veysi'dir bak. Onların generali Aziz Veysi'dir. Ben reddettim. Diğer şahitlerim de var şu an Avrupa'da. Bir gün bu konu olursa biri çıkar beni takip çoğla benim arkadaşım çıksın desin ya Macit Ceylan sen yalan söylüyorsun. Evet. Üzerine Bunlar büyük yapmaz. Ben ısmarlanat yap. Tamam kardeşim. Bak da senin yanındalar Hamburg'dalar. Git söyle Ebu Bekir'e, Ahmet'e, Ömer'e para gönderdiler. Onların parasıyla yaptığım kaseti bana çıkartmadılar. Niye? Çünkü Zazaca hizmet ettiğim için. O televizyona 3 tane klip verdim. Zagros ve Kürdistan TV klip verdim. Kendi paramla yaptım. Bir kuruş para da almadım. Mevcut Başkan Berzani beni arayıp kutladı. Ben televizyonu aramışım. Reji diyor ki Macit Ciro'nun klipleri çok fazla beğeni kazanıyor diye. Ama benim kasetimi engellediler. Tamam mı? Evet. Şimdi ne diyek ne demeye Deza. Sen kültür sanatla ilgili bir çaban var. Bence gel onu anlat bize. Rol modeli derken ben bugün o arkadaş da okumuş mezun bir arkadaştır. Zazametler kavga kendi rol alırlar. Değil mi? İşte Ahmet Khan'ı Zire İran gelir. Kadim Muhammed sonra siyasi olarak Şeyh Said ile Sedraza'yı abartarak katıyorlar içine. Ondan sonra biliyorsun Berzaniler var. Berzanilerden İdris var. Berzani'nin erken rahmetli oldu. Rol modeli bu anlamda rol modeli. İşte sanatlarda mesela ben örnek verdim. Şaban Perver bir dönem herkes diyor ki Kürt lideri odur. Rol modeldir. İşte bize hocandır mesela Ahmet Hasi'den başlar. Biz bunları konuştuk. Sen onu yanlış hocandır. Mesela Yılmaz Güney bir sanat, bir sinema dünyasının rol modelidir yani. Türkiye'den çıkmış. Bunlar herkes kendi alanında rol modeldir. Yani bunları hepsini bir kere de konuşmak şey olmuyor. Yani bu konuları eğer birisi siyasi ise onu hakkında konuşma. Eğer birisi dil, kültür ise onu konuşan. Biri eğer dini meselede insanlığın yeri yani dini konuda neyse onu ayrı tartışma konuşmaları. Bunlar hepsi birbirinden ayrı ayrı dallardır yani. Bilimdir, sanattır, kültürdür, edebiyattır. Bir yazı var müsaadenle okuyayım. Mesela burada bir örnek veriliyor. Zazaca Kay kardeş Kürtçe'de listik. Yani bu oyun anlamında. Türkçe'de oynamak. Zazaca'da paç, Kürtçe'de paç kardeş, Kürtçe'de amusan, Türkçe'de öpmek.
Zazaca'da kısek kal, Kürtçe'de evin akıftın. Denk, Zazaca'da bence kal konuşmak. şey değildir. Kal kısadır. Kürtçe'de bir kal da Arapçadır, kısek Zazaca'dır. Evet. Şimdi Zazaca'da rız, Kürtçe'de pirinç, Türkçe'de pirinç. Zazaca'da tarzın, torjin, Kürtçe'de balta. Türkçe'de balta. Zazaca'da leve, av, ravena, hela, Kürtçe'de şık, Türkçe'de tereyağı. Zazaca'da neyse uzayıp gidiyor Deza. Şimdi sen ne diyorsun? Biz seninle bir programı kültür sanat üzerinde yapalım. Sen biraz çalışmalarını anlattırsın. Zazaca'da şu, Kürtçe'de her. Zazaca'da Zazaca'da dişi eşek anlamına da gelir. Türkçe'de git. Zazaca'da B. Ne? Türkçe'de git, Zazaca'da B. Kürtçe'de vere. Türkçe'de gel. Tamam. Biraz eksik şey olduysa da kusura bakmayın. Abdullah Çiçek, sen ne yaptın? Sen düştün. Şimdi Zaza sen geçen gün bir şey söyledin, ben onu hala anlamış değilim. Dedin ki bin yılda bir çıkan bir yurtseveri var, ona da ne yapmışsınız? Onu da sansür ediyorsunuz, engelliyorsunuz falan, bilmiyorum ben kimden bahsettiniz de ben üzüldüm. Hakikaten yani öyle bir şey bilmiyorum yani. Açık da söylemediniz. İsmini verebilirdiniz. Ben geç sizi de tanımıyorum. YouTube'da takip ediyorsunuz hocam. Abdullah bu gece bizi rehin aldı. Abdullah. Deza kısırcımane ya merabat sen vapil te zayıf باقی ضعیف بیاد هیر ثانیه از حتی باز ده اشیا مفیشار kapat. Tamam mefhum kat. Tavası program tu telefon met esen. Ma pia kalke ma yoraj program şiron khumar bonur. ما بو أنا ما بني بحث إني قولهم بحث كولتور صنعت بكر يعني. ما بني ديني سر زوال زازاكي سر مثلا از اشکن اتری خطبه خاطر واشتش زازاکی بوانی این طبیو چین نهو مثلا نی علیما ما دستی هست نی ملا ما دستی هست اما اینو خطبه قرآن عربکی ها میونشتش عربکی را چارنای کرمانجی را زمینست چارنای زازاکی تو mesela az اشکن اتری ایا بیشی yani در حق احمد خانی دی Persemi ایا ملت tezazay ne? از ازای ای از ازای لا از کرمانجی ايش كل جرن زونا از حاجه زونا يعني كرمانجي يعني tabii نکای ما یوشو انا آشمی کای مسلمانانا آشمی مبارک زانی ما
يو شو وقتك ما هم در حق أحمد خاصيدي هنا سبكم ما هنا مولدي بوانم وما ايا شو خطبه خاطر واشتش او كوي پیغمبر علیه الصلاة والسلام دیار کوی عرفاتا ایا حاجی خویا پیندی یو مواجم یو وصیت ورداو اومد خرافاتو ما ای زازاکی پیرموانی ها ما پیری زازاکی قصه کن ترکی عرب کی چی من کنمیام بلکه ما یو ایا ارادی ما یو در حق زوانان و در حق انسانیتی دی ما اشکن قرآن کریم ای آیاتی در حق فرقلی بیایش قابلان و فرقلی ملتان در حق کندی و ما تعالی آیت شاود و ما اشکن نیز بوان مزازاکی معالیم بوان. تمام دزا تذكر ارجعيه مثل تطلب ما بروجرام يونا ربك نقصد من النبذات هنا ايش دي مايو بروجرام بكمية قيمته ارجعيه تمام تذا قيمته ارجعيه نفس جمع 5 ساعات از ما بيا نقاش نكري قال نكري تمام اما برای انه چی واجه از دست پونج تشکر ترکی نوا تشکر واج تشکر کنا تشکر واج برخدار تشکر واج سپاس انا برخدار بو سرنی که از دست پونج نا آشمه نا گوره اپی وقت اگر اری بیرسه وقت مر پروگرام براچه چنی ورده نش کنم بکر تمام حاضر ببین شرط حاضر میچه هست نمان شهر بسکنی این آشمی یعنی آشمی مسلمانانی هیر آشم مبارکی چی ما بینی اون از زازاکی قصه بکر ما بینی این درق زازاکی هم ما بوانه هم محالیم واجم مثلا این چی او ناترینه واجن کنشتا خلق ما بسلمانو یعنی اینی بسلمانی و دینی و کلتوری و ادبی و ماتیمن دشکنی صحبت بکن یعنی اینی دست ما دی بنی قاینا غستی ما اشکنی یعنی سر بنی دنچی هم واجن تمام دزمم توش وارب تزوش وارب من دزا جیران رند بخورا دزمه ما هم مملكة جيرون يبنى والله خبرتونا به شوية خير بما نوشي شوية خير اي والله اي والله سريت ما سر وسيلة ترى زازي ازازي هر زازا و بزن که ماجر جیران حوجه بندستونا اما ناسنامه خوز پاون بیجن و اتونو بسرکدت اینکه از اونا کدو بجه او چا بنزونه والله بانك تقول نينو زاب هنا بانك تقول نام لا ما يون عربية بينين إن شاء الله خبر دونات ما يروش خالك ماجر دزا بما خالك والله يرون خاطر من وشوار خوجه وزازا آيكن كم عطونا سعد ماسير كر داي محمد ساره هر وقت شما وش سلامته تشکر کنم سلامان خوبانه